O ne? Oha hepimizde mi var? Evet. Rengine bak. Oha yeşil. Oha sizinkiler meç olmuş. Bir şey İspanyol paça hem Z. Kıskandım. Allah kahretsin kıskandım şu an. Çok güzel. Sen görüyorsun değil mi? Sana yakışır bu renk abla. Ben ve ben. İleri doğru. Ay en güzeli en. Bu çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi aynısını geriye doğru. Merhaba güzeller. Merhaba kızlar. Ya ne kadar güzelsiniz. Penti üstleriniz ne kadar güzel olmuş ya. Çok yakışmış her birinize. Çok tatlısınız. Teşekkür ederiz. Evet, nasılsınız? İyiyiz hocam. İyiyim ben de. Evet arkadaşlar, bugün final döneminin 3. ve sonuncu şovunun hazırlık sürecine başlıyoruz. Enerjinizi iyi planladığınızı ve koruduğunuzu ve bu şov için de çok hazır olduğunuzu biliyorum. Şimdi ufak ufak şarkıya gelmeden önce sizler için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar 3. şov şarkısı bildiğiniz üzere sizler için yeni yazılmış 0 kilometre bir şarkı. Ve bu şarkıda ilk defa performans yapacaksınız. Bu şarkıyı daha önce seyircimiz de bilmiyor, dinlemedi. Dolayısıyla bu çok önemli çünkü şarkıyı ilk defa siz satacaksınız. Şarkının duygularını siz yansıtacaksınız. Şarkıyı ilk defa biz sizden dinleyeceğiz ve şovunuzu izleyeceğiz. Benim en çok heyecanlandığım kısımdayız çünkü bu zor ve bunu başarmanız gerekiyor. Ondan önce şarkıyla alakalı ufak bilgiler vereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz şarkıyı sevgili Ateş ve Elber sizler için yazdı ve besteledi. Buradan onlara bir alkış alalım. Evet arkadaşlar, şarkımızın ismi Zamansızdık ve isterseniz artık dinleyelim. Buyurun. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Coşsun başkasını bulursun kafana takma. Sabrettim tuttum kendimi gitmemek için. Üzmek istemem inan seni. Ama kaybettim ısrarla saklasam da gerçeği. Her temasında mesafeli. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumdan eder soğukluğun yanım kabulleri. Bakarsan gözlerime dikkat düşmeyen nereye. Söylese hala mi benim gibi. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Coşsun başkasını bulursun kafana takma. Yanında kayboldum aklım çok karışık. Bulurum yolumu alıştım. Sabrımı çoktandır aşmıştın hala. Şarkının çok değişik bir melodisi var. Yani kulağa alışkın olduğumuz basic bir melodi değil. Yani hani merdiven gibi inen ya da merdiven gibi çıkan bir melodisi yok.
farklı ses atlamaları var. Lead vokallerin, Lead 1 ve Lead 2'nin özellikle mix register'ını çok yoğun kullanacağı bir şarkı. Bir de üzerine back vokalleri koyduğumuzda, yani üçlü ve beşlileri koyduğumuzda daha da sizlere çıkacağı gözüküyor. O yüzden back vokallerde bakalım hangi adaylarımız daha çok söyleyecek. Sandın hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Olsun başkasını bulursun kafana takma. Zamansızlık ilk başta. Sandın hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Olsun başkasını bulursun kafana takma. Bu hafta koreografimiz orijinal bir şarkı olduğu için çok heyecanlıyız. İlk kez bizler için bir cover değil, kızların gerçekten çıkış yapacağı şarkı için hazırlanmak çok iyiydi. Çok yaratıcı anlar bulduğumuzu düşünüyoruz. Bence Türkiye'de çok sevecek. Nasıl arkadaşlar, beğendiniz mi şarkıyı? Ne? Bir şey Bu şarkının ruhu sizin enerjinizle oluşacak. Günün sonunda az önce de söylemiş olduğum gibi 0 kilometre bir şarkı olduğu için. Yani buradaki aslında en büyük challenge bu şarkının içerisinde sizin ne kadar özgün olduğunuz, ne kadar kendi ruhunuzu ve enerjinizi ortaya koyduğunuz. Ve burada da artık sizden beklediğimiz performans tam anlamıyla sahnede bir artist görmek. Okey mi? Anlaştık mı? Şarkıyı ilk duyduğumda gerçekten şarkıyı biliyormuş gibi hissettim. Ve bir şarkı çok güzel bir şarkıysa ve insana o sözleri, melodisi geçebiliyorsa ancak önceden biliyormuş gibi hissediyor insan. O yüzden şarkıyı böyle ilk dinledim. İkinci günümde falan şarkı ezberimdeydi zaten. Çok kolay bir şekilde. Çünkü çok özümsedim şarkıyı. Arkadaşlar farkındaysanız şu an hala numaralarınızı vermedik, rollerinizi bilmiyorsunuz. Bu şov özelinde şöyle bir durum var. Sizin rolleriniz ve görevleriniz vokal stüdyosunda verdiğiniz performansa göre belirlenecek. Yani oradaki performansınızı verdikten sonra rolleriniz ve numaralarınız belirlenecek. Sonra buraya geleceksiniz ve hocalarınız sizi o rollere uygun çalıştıracak. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Arkadaşlar Mina aranızda değil, farkındasınız zaten. Mina biraz rahatsız, şu anda serum yiyor. Bu bilgiyi de sizle paylaşmış olayım. Arkadaşınızı merak etmeyin. Geçmiş olsun diyoruz ona. Hadi buyurun. Hadi başlayalım. Evet, kesinlikle. Çok doğru bir tespit. Sabrettim, tuttum kendimi gitmemek için. Üzmek istemem inan seni. Güzeldi. Bir de versene dinleyelim. O geçen performans gibi olmayacak bugün. Espresso'da yaptığımız hataları bu performansta yapmayacağız kesinlikle. Çok daha iyi bir şey bizi bekliyor bence. Zamansızlık ilk başta, sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Evet. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Bu oldu. Zamansızlık benim en sevdiğim final şovu performans olaraktan, hani provalarda yaptığımız kadarıyla ve bir önceki şovlara göre sahnede sergilemeyi en çok istediğim performans olduğu için ayrı bir mutluyum. Ama kaybettim, ısrarla saklasan da gerçeği. Sonunda gerçeği oluyor. Sakı biraz daha Sakın kısa tut. Israrla saklasan da Hatta K'yi biraz böyle ısrarla vurabilirsin. saklasan. Israrla saklasan da gerçeği. Evet. Pozitif bir insanım, pozitif düşünen bir insanım ama bir yerde de realist olmakla çok çatışan bir şeymiş. O yüzden işte o kendi gerçekliğimle de yüzleşirken belli konularda arkadaşlarımı
yeterli pozitif enerjiyi veremediğimi düşünüyorum. O yüzden benim için zor bir süreçti aslında bu. Psikolojik olarak. Bakarsan gözlerime dikkat düşme en derine. Fiziksel yorgunluk mental huzuru çok etkiliyor. İnanılmaz ve gerçekten son dönemde en çok yorulduğum şey bu olabilir. Dün gece 2'de falan set bitiyor. 3'te quiz'e girdim. Sabah dans dersi vermeye gittim. 4 saat. Şimdi geldim kayda ve hani şey diyorum. Ne olur ya. Allah'ım güç ver. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Bence de güzeldi, bir dinleyelim. Orada biraz nefes. Evet, bir bak. Yeni şarkımız sadece bizim için yazılmış bir şarkı olduğu için çok heyecan dolu bir şey bence. Çünkü herkesin kendini ortaya koyması ve kendini tamamen yansıtması için verilmiş çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Sonuç olarak beni bebek sesimle tanıdılar diyebilirim. O yüzden bence sevilen yönümden devam etmeliyim diye düşünüyorum. Kendimi ortaya koymak için hazırım. Bu oğlardan temiz bu. Teşekkür ederiz. Ben çok beğendim. Herkes çok güzel. Teşekkür ederim. Bence de. Bak nasıl biliyorum. Canınız geliyordu ya. Güzellik. Hello, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Bu iyi oldu. San da düştün sadece. Şurada ufak bir detone var. iltifatın ilsinden emin değilim. Öyle olamadı mı? Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Pardon çok çatladı. Olsun. Bir daha alıyorum hemen. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Beğendim. Bence Ben de iyiydi. beğendim. Bu işin sonuçlanacak olması bir garip hissettiriyor aslında beni. Çünkü buraya çok alıştık hepimiz. Hepimiz birbirimize çok alıştık ve 15'ten 12'ye düştük. Bunu bir şekilde koplayabildik hepimiz kafamızca ama şimdi 12'den 5'e düşüp bilmiyorum ya. Garip geliyor. Her şey böyle hepimiz bir aile olduk burada gerçekten ve hani birbirimizi sarıp sarmalıyoruz her koşulda. Garip geliyor sadece. Bilmiyorum, çok sürreal geliyor. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Bir efekt Şimdi verelim sesi ona. çok iyi anladı. Daha Daha iyisini temizini de yap hadi. yapabilirsin. Ben de biraz karmaşık duygular içerisindeyim. Bütün bu kamp sürecinin başından beri çok inişli çıkışlı bir sürecim oldu. Ne olursa olsun kendimden umudu asla kesmedim. Umudu kesenlerden hiç olmadım. Bana da hayatta her zaman kazandıran özelliğim bu oldu. O yüzden daha çok iyiyim. Evet. Ama kaybettim. Israrla saklasan da gerçeği. Her temasında mesafeli. Bence bu daha iyiydi. The best. Bence de. Evet. Bence de. Özellikle ama kaybet. O Frayla girdi. Frayla girmesi ben de sevdim. Teşekkür ederim. Bir dinleyelim. Duygusunu da var. Bence oldu. Bence Irmak çok çalışmıştı. Beklediğimizden iyi bir performans gösterdi. Yani sub performansları bizi biraz şaşırttı. Sanırım daha çok çalışmışlar. Yorucu geçiyor süreç. Son performans günü. Yani yorgunum ve hastayım. Gerçekten büyük bir boğaz ağrım var ve kas ağrım da var. Ama elimden gelenin en iyisini yapacağım inşallah, bakalım. Sen ver bakalım ne çıkacak. Ha, kafasına göre. Ha, bir şeyler düşündün mü? Bir şey düşündün mü? Düşünmedim. Tamam, bir şeyler önersek peki olur mu? Tamam. Bence senin yaptığını yapar bu arada. Böyle senin yapabileceğini hayal edebildiğim. Çok yorgunsuz biliyoruz biz de ama bu en güzeli olmalı diye uğraşıyoruz.
çok basit bir şey yapacak Bitmek üzere zaten. Aynen. Bir de şarkı Birazcık kapatacak. diş sıkacağız, bitti. İki o diyecek işte. Kafana takma. Herkes gibi ben de karmaşık hissediyorum. Yani bir an önce sonuca ulaşmak istiyoruz çünkü gerçekten büyük bir mesai harcadık. Ama bir yandan da bir çek olması hepimizin içine bir buruk hissettiriyor. Bittiğinde büyük bir boşluğa düşeceğiz gibi hissediyorum. Sen de mi ağlıyorsun kız oradan gizli gizli? Ya ben de ağlayayım bitsin bu. Hep beraber. Bak sesini tıkayacaksın yapma. Serumda ne oldu? Yani hazır mıyım bilmiyorum. Bugün mahvolacağım gibi. Kızlar ilk gün, final şovunun ilk gününe çıktığında bile gözümden yaşlar aktı. Anlamıyorum nasıl böyle oluyor ama yani onları orada öyle sahnede görmek, bak şu an böyle gözüm doldu. Bilmiyorum, garip hissettiriyor bana. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür Bu son kaydımızdı. Evet. Beraber. Evet. İlk defa kendilerine özel yazılmış bir şarkıyı söylediler. Bence iki ekip arasında gene fark vardı. Ama bu sefer B ekibi daha başarılıydı. Şarkı onlara bir tık daha böyle rahat hissettirdi. Aslında tüm kızlar için uygun bir parça. Ama bölümlerini daha rahat söyleyebildiler. Ayrıca daha çok şey katabildiler kendilerinden. Çalışıp gelmişlerdi. Bazı edipler, bazı back vokaller yaratmışlar. Bize sordular, söylemek istediklerini söylediler. Biz de çok beğendik birçoğunu. Ve kendileri söylediler. Şarkıya B ekibi daha çok şey katmış oldu. Big Five'da masterclass'lara çok aşırı alışkın değiliz ama bize ve size değer katacak doğru isimleri burada ağırlamaktan çok zevk alıyoruz. Bünyamin Aydın bugün yanımızda. Benim eski bir arkadaşım. Bir yandan Big Five'ın hikayesiyle şöyle de çok benzetiyorum. Daha doğrusu bizim hayallerimizle benzetiyorum, öyle diyeyim. Kendi markasıyla, Les Benjamins'le şu an bütün dünyada aranan bir marka haline gelmek. Bunu yönetirken de biraz sanki bir talent management hikayesi gibi. Yani sanki Les Benjamins senin talent'ın ve bütün dünya o talent'ı tanıyor gibi geliyor bana. Yani bir markadan çok biri gibi ve arkasındaki insan da aslında zaten biri. Bir designer brand aslında, değil mi bir yandan? Evet. Adım adım ülkeyi aşan, ülkenin değerlerini yükselterek, onun üzerine bir kreatif kurarak bir hikaye yarattım. Bir kere her şeyden önce hepimiz sizin yaptığınız şeyle gurur duyuyoruz. Biz o Serdar Ekrem'deki küçücük dükkanı yıllar sonunda artık neredeyse şimdi Uzak Doğu'da bile görür vaziyetteyiz o markayı. Senin için köşe başları nerelerde bütün bu süreçte? Bir sokak giyim markasıyım ve sokakta olmam gerekiyordu. En güzel sokakta orasıydı. O yüzden orada ilk mağazamı açtım. Çok güzel bir yer Galata. Yani eskiden de tabii çok da bir merkezi, kültür alanında gerçekten ciddi bir merkezdi. Evet, bir de okulum da tam yürüme mesafesi belki 1 dakika arasında. Ben Alman Lisesi'nde okudum Beyoğlu'nda. Müzikle de çok ilgileniyordum. O bölgede yetiştiğim için oranın bir dokusu, bir farklı. Bir de yurt dışından arkadaşlarım gelince, bir Beyoğlu'nu gösterince hepsi çok etkileniyor. Çünkü her kültür var. Tam bir İstanbul hissettiriyor Beyoğlu. O yüzden orası büyük bir milestone'du aslında benim için ilk mağazamı açmak. Sokak giyim markasından birazcık daha designer brand'e evrenmek istedim ve orada defile yapmam gerekti. O defileyle birlikte dünyada da artık basınlarda çıkmaya başladı. Bir yandan da sen Türk kültürünü markanın içine enjekte ederek ya da merkezine koyarak çevresine bir şey inşa ettin. Yani yine burada çok paralel görüyorum bizim yapmak istediğimiz şeyle. Çünkü biz gerçekten bu toprağın, bu insanların bizim hikayemizi dünyaya taşıyabilir miyiz? Bunu merak ediyoruz. Çünkü aslında biz burada bir tohum atmaya çalışıyoruz. Hypers'da temsil ettiği sanatçılarla hep daha müzikte durmak istediği yeri tarif ediyor aslında. Yine Big Five'ın sonucu da öyle olsun istiyoruz. Sen bu Türk korunu nasıl işinin korun merkezine koyabildin? Kendimi DJ gibi hissediyorum bazen. Bazen işte çok batılı bir sesle çok doğu bir
bir art direction'la ikisini sentezlediğim oluyor. Aslında hep sentezle oluyor bu. Ben tabii ki Bünyamin'i burada bulmuşken emri vakimi yapmazsam tabii ki olmaz. Onun yeni şeylere olan heyecanını da bilip Big Five'den çıkan grupla birlikte kapsül koleksiyon yapıyoruz değil mi? Dedim ve tabii ki Bünyamin, evet mantıklı olabilir. Her yeni şeye heyecanlandığı gibi. Nasıl bir şey var aklınızda, size sorayım. Şimdi biz 12 kişiyiz ve burada bir spektrum var. Mesela ben spektrumun bir ucundaysam Beste öteki ucunda. Ve bence bu collab de böyle olmalı. Yani bütün kadınları kapsayabilmeli. Yani ben daha kürksem işte diğer tarafta o dantelde kendini bulabilmeli mesela. Çeşitlilik olmalı ki bu da bence o grubu yansıtabilir. Çünkü herkesin sonuçta karakteri, bakış açısı farklı. Peki şöyle bir şey yapalım. Siz hepiniz bir mood board hazırlasanız aklımdaki ve bu gerçekten canlı bir işbirliği olsa ve siz hepiniz bir mood board hazırlayıp sonra siz bana sunsanız, sonra da beraber bunu çalışsak, sonra o ortak mood board'dan çıkıp ben de bunları tasarlasam. Peki sadece kıyafetle takılı mı kalalım yoksa biraz daha böyle takı vesaireye girebilir miyiz? Her şeye girebilirsin. Biz de. Tabii ortak bir şey bulmamız gerekecek. Aslında hiç yapılmamış bir şey bence. Çok teşekkür ederim. Bünyamin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada bizle olduğun için, bu enerjiyi de bizle paylaştığın için ve her zaman her projemin bir yerinde bana destek verdiğin için. Her zaman. Hep beraber. Boşa dökülen yaşlar artık at. Sonra cross yapıyoruz. Hissettin değil mi abi geldi. Ha, senden mi gördüler hocam? Hemen bizim kızlarımız hemen ezberliyor. Sonra at, cross al. Bu sırada sola geçirdim ağırlığımı ve açıyorum. Final koreografilerimizin aslında zorlukları çoğu zaman aynı seviyede tuttuk. Ama zamansızlıkta, formasyonda değişiklikler çok fazlaydı. Çünkü bu hafta 1., 2., 3., 6. kız diye bir şey yoktu. Bu hafta vokale gittiler, kim nereyi söylediyse orayı kaptı ve geldi. O yüzden düzenlememiz biraz daha zor oldu açıkçası grup bazlı olarak. Bir süredir çok zorlanıyordum. Yani sakatlığım dışında da zorlanıyordum. Benim için çok büyük bir challenge'tı bu rutin. İşte sürekli bir koreografi ezberleyip onu mükemmelleştirmeye çalışmak ve bunu çok kısa sürede yapmak. Belki daha çok vaktim olsaydı daha iyi olurdum. Kesin olurdum. Ama işin içine sakatlığım da girince artık çok yorulduğumu fark ettim. Bu hafta zamansızlığa en yakışacak dansçının Irmak olduğunu düşünüyorum. Nasıl Ayça değil ya? Şimdi Irmak sana... Ayşegül Hoca şimdi sana soloyu öğretecek. Bir üzerine bakalım, sonra formasyonuna girelim kızlar, tamam? Ben Big Five'ın böyle... Big Five şuradaysa ben şuradayım. Böyle sınırda bekliyorum. Bir şey yapsın ben gireceğim ama böyle en ufak bir hatayla da sanki dışarıda da kalabilirim. Böyle çok 50-50 değil. Belki 80-90 hissediyorum. Ama garanti görmüyorum kendime. Garanti görmek zaten bence rehavete düşürür insanı. O yüzden çabalamayı bırakmamam gerektiğinin farkındayım hala. Kalça 4 tane. Boom, aşağı yukarı, aşağı yukarı aynen. Boom, boom, te te te, boom, ha. Sonra döneceğim. Re te te, boom.
dum dum ta 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 bum ha. Ta 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 go go. Bence bacak iyiydi. İyiydi. Ay, el yapmadı ama. El Yapmasın. olunca bacak olmuyor. Aynen. İkisinden birini tercih etmemiz gerekiyor. Daha zor oluyor. Tamam, iyice insin, bacağı güzel düzgün yapsın. kaldıracaksan bacak yapalım. Tamam. Ha. Aynen. O Bu zaman çok bacak daha güzel. çok Tamam. kalkıyor. O zaman şu yok mu artık? Direkt şöyle bir şey yapman lazım. Aynen. Dum 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 dum. Tamam. Ama Irmak bak çok hızlı geliyor. Lap diye dirseğini koyma, tamam mı? Yapıyorum işte. Yapar. Hayır, sen burada iniyordun zaten. Bak onu unutma Irmak. Aynen, vakit var. Irmak çok güçlü bir dansçı bence. Yani o power, güç enerjisini çok güzel ve çok doğru kullandığını düşünüyorum. Bir dönüş hareketimiz vardı ve orada kendinden ekstra bir saç hareket kattı. O çok tatlıydı. Nasıl yani? Kız ne yapıyorsunuz? Hello. Hoş geldin. Hello. Getir yemekten kahve söylüyorum. İstiyorsun? İstiyorum. Tamam. Küçük, orta, büyük boy. Küçük olsun ya. Küçük. Yulaf sütü. Badem sütü. Okey. Kızların kaç dakikaları kaldı? 15 dakikaları var. 15 dakika. O zaman kızlara da sürpriz olsun. Onlara da söyleyelim. Ben de onu diyecektim tam şimdi. Okey. Getirsin de söylüyorum. Söyle abla. Hızlı gelsin. Tamam. Okey miyiz? Bakın bir. Tamam mı? O zaman siparişi veriyorum. Ver abla. Verdim. Tamam. Bak kendi parça. Kendi söyleyeceğim bak. Arkaya gideceğim ha, git. Bir dahaki prova fixliyoruz full, tamam? Aha. Surprise! Sen kurye mi oldu? Getir yemekten size kahveler getirdim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Getirenlerin çok olsun. Getirenlerin çok az. Getir de getir. Getir de getirelim. Getir. İçeri girip sürpriz yaptılar. Kamp ortamında böyle küçük sürprizler o kadar mutlu ediyor ki inanamıyorsunuz. Oyun sahanın en geniş olduğu gecemiz bu gece ve yine dediğim gibi kız grubu deyince aklıma pembe ve siyah geliyor. Yani genel olarak yurt dışına baktığımda da hep öyle. Bizim avantajımız şu bence bu kombinleri yaparken, yani bu şarkı özelinde. Hem sıfır bir şarkı, hem çok dinamik, hem dansa çok hizmet ediyor. O yüzden yani sıfırdan yeni böyle 2025'in trend olan her şey aslında bir kombinin içinde. Genel olarak kız grubu denince aklıma nedense hep pembe ve siyah bir dünya var. Yani rüyalarımda bile hep öyle gördüm birkaç haftadır. Aşağı yukarı bütün kızlar olmasa da pembe siyah detaylar hepsinde oldu. Çok iyi durmuyor mu ya? Çok güzel oldu bence. Dilara'nın kırmızı saçlarının asiliğini doyasıya yaşayabileceği gece bu gece olacak. Yine 2025'in bence trend olan bu hani dövüşçü boxer görünümlü ama etek olan şeyleri ve üzerine kemer bence muazzam ve ötesi. Yine bence halka küpeler ve belki yine rengini değiştirebiliriz çizmenin. Sıfırdan bir kıyafet dikilmeliydi bence ve sıfırdan her şey A'dan Z'ye yapılmalıydı. Çünkü günümüzde artık güncel şeylerden bir şeyleri bulmak da daha zor. Çünkü herkesin ulaşabileceği kolay şeyler var. Ama bence fikirlerimizle ve onları daha kişiselleştirerek bir tık bir adım öne taşıyabiliriz. Bu kombinlerin çoğu kızlara da özel dikildi. Eskişehir'de 2 tane küçük çok tatlı genç tasarımcı var. Onlarla çalıştık genel olarak kızların bütününde. Hem yani heyecanı şurada, hem kızlar çok yeni, hem o tasarımcılar çok yeni, hem bir kız gücü var ortada. Araştırmalarıma zaten aslında ilk bu şarkıyla başladım. Diğer Salla ve Espresso'nun kombinlerini yaparken. Çünkü sıfırdan bir şey olacağı için
bence diğerlerinden bir tık daha önde olacak bir şey olmalıydı. Bence en dinamik ve canlı kan birisi de gruptaki genel olarak Zeynep. O yüzden yine pembe ama yine böyle bence kız grubu denince akla gelecek her şey var. Uzun çorap, 2 kat etek yine. Bence yine Zeynep'le çok fazla uyuşan bir çorap. Çünkü Zeynep normalde balerin. Ve bana o kadar o vibe'ı veriyor ki ve sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. 2000'lerin başındaki Britney Spears'la 2025'in başındaki Britney Spears birlikte tanışsalar nasıl bir sahne kostümü ortaya çıkardı gibi oldu. Çünkü günümüzde moda çok fazla değişiyor. Yani her gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Onun trendleri daha çok böyle tozluklar, daha layer olan şeylerdi. O yüzden hem onları kullandık hem de daha 2000'lerin başındaki kuru kafa, daha genç, böyle daha dinamik şeyleri de aslında kullandık. Yani tam 2025 diyemem ama bence 2000'lerin ve 25 sene sonrasının bir tatlı, fütüristik oluşumu gibi oldu. Yani bence Zeynep bir punk prenses zaten. O yüzden yine siyah pembe detayları çok fazla var. Eldiven eklenebilir bence. Belki bunu belirli belirsiz birisinin aşağıda birisinin yukarıda gibi de olabilir. Belki yine bir çorap gelebilir, kollarını doldurabiliriz ama onun dışında Zeynep'in de karakterini çok güzel yansıtıyor ve bence suratından da belli. Tozlukları kesinlikle çok özellikle ve kasten koydum yani kombinlere. Yani aslında A'dan Z'ye bütün kombin kasıtlı ve özellikle yani herhangi bir şey güzel gözüküyor değil de sıfırdan baştan yapıldı bütün hepsi. 12 kombinin 12'si de. Şimdi oturun bir. İlk nakarat başı. Ben de. Tamam, Dilara. Sonra boşa dökülen yaşlı. Suada'da. Aynen. Kızı unuttun mu 2 dakika? Sabrettim. Zeynep Oktay giriyor Oktay abi. Ama kaybettim. Tamam. Tamam, herkes anladı o zaman, hemen başlayalım. Haydi. Aa, lead dansçı. Kim? Esin! Esin, turnler falan var. Güzel yapman gerekiyor, tamam? Umutlu olduğum taraf 5'e yakın olmak sıralamada. Bugün de lead dancer'ım. Fazla puan alabileceğim bir fırsatım var aslında elimde. O yüzden umutluyum. Sonuca yaklaştıkça sanırım bir sürü parametreyi tartıyor oluyorum kafamda. O yüzden böyle endişe değil aslında ama soru işaretleri var bir sürü kafamda ve çoğunu tanımlayamıyorum. Söyle, severler mi benim gibi? Siniri bozuldu. Anladım hep kalacak. Yetmiyor hiçbir iltifat hissetmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar, ben üzülmem asla. Çok iyi. Çok güzel. Müzikle. Bu genel olarak finallerin başladığı zaman şey hissediyordum hep, hani sonuç ne olursa olsun bir veda var burada, hani iyi de bir veda, kötü de bir veda aslında. Çünkü burayı kapatıyoruz artık. Kamp sürecinde finalleri falan. Puanlar açıklandıktan sonra arkaya geçtik. İşte sırayla indik hepimiz. Birbirimize sarılmaya başladık ve o an böyle kimse hiçbir şey konuşmadan kocaman bir daire olduk. Hiç kimse bir şey demedi. Herkes birbirinin gözüne baktı ve hepimiz aslında aklımızdan geçen şeyleri biliyorduk.
heyecanlıyım. Yeni şeyler için gerçekten çok güzel bir heyecan var içimde ama ikisi karışık, hem mutluluk hem de bir veda olduğu için. Ama tabii ki de onlar benim yani en yakın arkadaşlarım oldu hepsi. Gerçekten ailemden çok görüyorum onları. Ailem oldular. Çok mutluyum bana kattıkları için. Umarım ben de onlara bir şeyler katabilmişimdir. Öyle. Ağlamayacaktım ya. Veda dedim o kadar. İkinizi göreyim. İnin şuraya hadi. Böyle. Bir. Değil işte. Ters mi? Evet ben Bu muydu seninki? Ters yapacağım. Yani şuradasın. Bum. Direkt ineceksin. Bum, ta, ta. Sen Zeynep'le aynı yapman lazım. Yani şuradan sonra buraya açacaksın. Dur o zaman sen, tamam anladım ben şimdi demek istediğini. Sen arkadaki kız ol. Normalde öyleydi işte. Öyleymiş normal. Gelmem lazım onun için. Tamam öyle yapalım. Tamam baştan yapmışız kızım öyle yapsanız o zaman. Bir daha. Hayır çıkışımızdan dolayı olmadı. Bir şey olmaz orada dönersiniz kızlar. Küçük bir şey bu. Ya çık orada şey yani çok mu zor oluyor? Bir yapın bakayım. Yok zor olma değil de görüntü kirliliyor. Hiç olmaz. Orada ortadaki iki kız da olacak zaten görsel bir şey olmaz. Yani çok çalıştık. Hepimiz çok çalıştık. Of bak yine Yani o 5 kişi dışında 7 kişinin dışarıda kalacak olması beni çok üzüyor. Beni de çok üzüyor. Hani özellikle ilk 5'te görmek çok istediğim birkaç isim var. Onları göremezsem düşüncesi beni çok daha korkutuyor. O yüzden birazcık şeyim yani. Gerginim. Ama heyecanlıyım, mutluyum. Güzel bir show çıkaracağız. Esin genel olarak çok temiz bir dansçı. Solosunu da çok güzel yaptığını ve dinamikleriyle çok güzel oynadığını düşünüyorum. Esin'in çizgileri çok temiz. Dönüşleri çok güzel. Yani çok temiz dönüyor. Yere inip kalkma hareketlerinde onu çok hızlı ve çok dinamik yapabiliyor. Çok beğeniyorum. İkisi de benim için çok iyiydi soloda. Tamam iyiydik bence. Aferin gel. Güzel bu arada. Su içebilir miyim? Tabii ki. Bir su. Evet su mola. Bir salama. Bence kendimi tanıyabilmem için çok büyük bir fırsattı diye düşünüyorum. Herkes için öyleydi hatta. Yani herkesin kendini burada bulduğu bir süreç oldu bir noktada. Güzel arkadaşlıklarım oldu burada. Onları es geçmek istemiyorum. Yani hepimiz gerçekten çok fazla şey kazanmış olarak buradan çıkacağız. Bugün belki de 7 kişi eğlenecek ama 7 kişi güzel bir hayat kazanmış olacak aynı zamanda. Sadece bir şey kaybetmeyecek. Kazanan 5 kişi için de güzel bir serüven bekliyor. Ben bugün kendimi her şeyle ortaya koymak istiyorum. Yani puanı ne olursa olsun. Çünkü ilk 2 şovda da aynı şeyi yapmaya çalıştım. Bugün bu şovda da aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Sonuç olarak kendime en güzel hatırlatabileceğim şeyler o performanslar olacak benim için. Ve o performansları izlediğimde bir gün önce moralimin bozuk olmasını hatırlamayacağım. Sadece o sahneyi hatırlayacağım. O yüzden bunu oraya yansıtmak istemiyorum. Ama güzel olacağına inanıyorum her şeyin. Bugün kızlar hem çok heyecanlı hem çok duygusallar. Onların bu heyecanına ortak olmak çok güzel. Bugün yine sahnede parlamaya devam edecekler. Makyaj renklerimizde daha ağırlıklı olarak pembe tonlarını çalıştık. Aksesuar olarak yoğun taşlar kullandık. Burada Mac'in artistry ve yaratıcılık gücünü kullanarak bu ortamda olmak, kızların heyecanına ortak olmak çok güzeldi. Gen Z ruhuyla Mac'in buluşması burada bize ilham verdi diyebilirim.
Bu enerjimizi final bölümlerine de yansıtmaya çalıştık. MEK olarak burada olduğumuz için çok mutluyuz. Herkese selamlar. Hepiniz Getir Yemeğin sunduğu Big Five Türkiye final şovları 3. gecesine hoş geldiniz. Şimdi o zaman lafı daha fazla uzatmadan jüri üyelerimi davet edeceğim ve sonrasında sözü jüri üyelerime bırakacağım. İlk jüri üyemi davet ediyorum. Yakışıklı mı yakışıklı? Yine tarzıyla bizi mahveden Enes Abdullah geliyor. Hoş geldin. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu ne güzel bir kalabalık ya, daha kalabalığız. Evet, yine inanılmazsın ya. Sen de inanılmazsın, Bu çok şıksın. looklarının yaratıcısı kim? Nada Abdullah, ablam bakayım. Buradan. Burada. Evet, yani tebrik ederim. Yine şov yaptın. Çok iyi. Peki, o zaman ikinci jüri üyemi davet ediyorum. Gülçin Ergül. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Lütfen, buyurun, buyurun. O çiçek detayına bayıldım. Geçen de söylemiştim. Bu podyumu bilerek yaptık çünkü o kadar giyiniyoruz. Şurada bir şöyle salınmamız lazım. Gülçin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok iyi görünüyorsun. Yine sen de. Peki, o zaman 3. jüri üyemi davet ediyorum. Bu formatın yaratıcısı Tolga Akış. Hoş geldin. Bu ne şıklıktır efendim? Ya şimdi yani şıklıkta çıta çok yukarıda. Ben hiç risk almadım. Simsiyah giyip geldim. Şahane gözüküyorsun. Tolga sen nasılsın? Ben valla biraz buruk, biraz heyecanlı. Buruk olma sebebim hani bütün bu sürecin en azından bu coşkuda elenecek bir kısmın olması. Bu setuplarda, bu setlerde daha az zaman geçirecek olmamız. Ama şimdi de konser maratonu başlayacak. İşte sahne işleri başlayacak. Bambaşka bir süreç. O eminim o heyecan da bizi çok avucuna alacak ama Big Five'tan bir süre olsa da kopmak şu an beni biraz üzüyor. Kesinlikle. Peki, şimdi 2 koltuğumuz boş. Bugünün konuk jürilerini davet ediyorum. Hazır mıyız? İlk konuk jürim Aleyna Tilki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzel gözüküyorsun Aleyna ya. O sizin güzelliğiniz. Herkes çok çok güzel tatlısın. gözüküyor bugün. Seni de podyumumuza alalım. Heyecanlı mısın? Ben bugün çok heyecanlıyım. Bugün büyük gün. Evet, kızların heyecanını paylaşıyorum ben de. O zaman ikinci konuk jürimi çağırıyorum. Cemal Cansever. Bu pantolon Merhabalar. nedir ya böyle? İnanılmaz. Selam. Ne haber? İyilik senden. İyiyim ben de. Hoş Gidiyorum. geldin. Lütfen. O pantolonla biraz parla ya bu podyumda. Sürprizlerim olacak size bugün. Benim de birkaç sürprizim olacak. Cemalcan sen nasılsın? Bomba gibiyim. Şahane. Yarışmayı ilk bölümünden itibaren takip ediyorum ve bugün bu serüvenin sonu. Bu sonunda da burada olmak benim için güzel. Çok güzel. Cemalcan Teşekkürler çok Tolga. fazla süreçte paylaşım yaptı Big Five Evet. izlediğine dair. Evet. Ben süreçte bir yandan Cemalcan'ın yorumlarını da aldım hep ve en son bir noktada dedim ki sen madem bu kadar seviyorsun finalde bizimle olman lazım. Kesin. Hak ettim burayı. Hak ettin.
Hepiniz çok güzel gözüküyorsunuz. Siz de iyi ki geldiniz. Bol bol eğlenin, bugünün tadını çıkarın. Hepinizin beklediği o son beşli bugün belli olacak. Bakalım kim olacak? Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Evet. Kaldık biz bize. Şimdi. Aleyna ne haber ya? Valla heyecanlıyım ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani konuk jüri diyoruz ama yani ikisi de benim çok sevdiğim arkadaşlarım. İçini ve nasıl diyeyim hayata bakışlarını bildiğim insanlar. O yüzden çok rahat hissediyorum kendimi. Hiç konuk jüri gibi hissetmiyorum sanki. Ben evimde hissediyorum Değil mi? gerçekten. Zaten Big Five'le sürekli böyle ekibiyle sürekli karşılaştığımız, böyle birbirimizle tanıştığımız süreçler olmuştu. Öyle evimde hissediyorum ben de gerçekten. Bizim setimiz ve Hypers Office'e çok yakın olduğu için ara ara toplantıdan çıkınca Aleyna onların arasında bir dolaşıyordu, geliyordu falan. Ya o yüzden Cemalcan sen zaten Aynı şekilde ben yani aynı okeyim yani. listeyiz gibi hissediyorum. Evet, aynı şekilde. Yani kızları gördüm, kızlar bizim evin kızı gibi yani. Hepsi. Hocam ya bakamıyorum ya. Ya her baktığımda başka bir detaya bakıyorum yani. Teşekkür ederim. Gerçekten. Tanıyorum ya. Estağfurullah utanma. Hocam bir ayakta tekrar görmeliyiz seni ya. Bravo. Yani ben hangi hayal kahramanı bilmiyorum ama benim yani Biz de bulamadık, aradık bir şey bulamadık ama. Kesin bulacaklar ben sana söyleyeyim yani sadece bölüm yayınlandıktan 5 dakika sonra Twitter'a bakarsan Evet, tamam. kesinlikle eşleştirecekler Büyük yani. ihtimalle evet. Yani bu özen zaten her zaman en sevdiğimiz şey. Nada'ya da buradan selamlar. Burada değil mi? Evet selamlar. Gülşecim ne hissediyorsun? Nasılsın? Çok heyecanlıyım tabii ki her zamanki gibi ama bu sefer daha da doruklarda bir heyecan yaşıyoruz. Daha yeni başlıyor aslında birçok şey. Evet. Aslında neticelenmiyor gibi geliyor bana. Daha da başka bir boyuta geçiyoruz bundan sonra. Yani Hep birlikte. evet. O zaman çok fazla heyecanı yükseltmeyeyim. Kızlar da arkada eminim çok heyecanlı. Bugün B grubuyla başlayacağız İlk onların performansını izleyeceğiz. Şimdi performe edecekleri şarkıyı ilk defa duyacaksınız. Zamansızlık adlı tamamen onlar için yazılmış. Ateş ve Elber burada mı? Ateş ve Elber. Elber dünyanın en tatlı ve çok sevdiğim, çok yetenekli Ozan abinin yanında yetişmiş bir prodüktör. Ülkemizin genç geleceklerinden bir tanesi. Ateş Ati aynı şekilde. Söz yazarı, kendi şarkıları var. Hem sanatçı olarak hem şarkı yazarı olarak sektörün geleceği isimlerden bir tanesi bence. Zekim de orada. Öpüyoruz hepinizi. Ve bu Zamansızlık şarkısı aynı zamanda grubun da ilk şarkısı olacak. O yüzden bizim için anlamlı. Burada onları hem bu şarkıyı performe ederken göreceğiz, hem de umuyorum ilk şarkıyı size iyi bir şekilde tırnak içerisinde satabilecekler. Çünkü en büyük kriterimiz şu an bu. İlk defa 0 kilometre bir şarkıyla performans yapacaklar. Yani aslında o şarkının artisti artık onlar olacak. Bu da onlar için inanılmaz büyük bir rol, inanılmaz büyük bir sorumluluk. Bir şarkıyı bize satabilecekler mi aslında? Yani hem buna bakacağız, hem performanslarına bakacağız ve bugünün sonunda oluşan puan durumuyla da ilk 5 artık hayatımızın bundan sonraki sürecinde yeni ismiyle bu programdan çıkan, mezun olan grup olacak. Ben daha fazla bekletmiyorum. Hadi B grubunu sahneye alalım. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsam boşa dökülen
üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun, kafana takma. Sabrettim, tuttum kendimi gitmemek için. Üzmek istemem inan seni. Ama kaybettim, ısrarla saklasan da gerçeği. Her temasında mesafeli. Her şey güzel de geçmiyor, geçmişin izleri. Uykumda eder soğukluğun, yanım kabullenir. Bakarsan gözlerime, dikkat düşme derine. Söyle severler mi benim gibi? Zamansızlık ilk başta, sandım hep bir kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat, hissettirmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar, artık üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun, kafana takma. Yanında kayboldum, aklım çok karışık. Bulurum yolumu, alıştım. Sabrımı çoktandır aşmıştın hala. Konuşma bittiğinin başından, artık düşsene yakamdan. Gün gün atsa da hatırına şu kalbim ağlatır bir yandan. Her şey güzel de geçmiyor, geçmişin izleri. Uykumdan eder soğukluğun, yanım kabullenir. Bakarsan gözlerime, dikkat düşme en derine. Söyle severler mi benim gibi? Zamansızlık ilk başta, zamansızlık. Yetmiyor hep iyi kalacağız sanmıştım. Boşa dökülen yaşlar, artık üzülmem asla. Başkasını bulursun, kafana takma. Zamansızlık ilk başta, sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat, hissettirmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar, artık üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun, kafana takma. Kafana takma, kafana takma. Oh 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 oh. Siz çok seviyorum. Ağlayacağım. Hadi gidelim. Kızlar, kızlarımız. Big Five'ın gerçekten verdiği meyveleri böyle izlemek bizim için çok ayrı bir gurur. Siz burada başarılı oldukça biz burada yerimizde duramıyoruz. Heyecanımızdan, gururumuzdan hepinizi ayrı ayrı izliyoruz. Seyirci de artık alıştı, yani 3 take alıyoruz bu performansları çekerken. Her take'de başka birinizi izliyorum. Hepinizden ayrı ayrı etkileniyorum, duramıyorum. Yani benim için birkaç highlight vardı tabii ki. Esin'in yani solo performansı inanılmazdı. Ya Esin kadar sahneye bu kadar yakışan dünyada çok az insan gördüm. Bravo. Ağlama ağlama. Hilal sen niye ağlıyorsun? Ya kusura bakmayın, finaldeyiz, çok ağlayacağız galiba. Hilal sana demedim kızım. Gerçekten öyle. İnanılmaz yakışıyorsun sahneye. Yani saatler olsun, saatlerce izleyelim istiyorum. Hepiniz gerçekten çok ayrı ayrı yetenekli, ayrı ayrı kıymetli insanlarsınız. Bu gözyaşlarından zaten ne kadar artık iç içe geçtiğimizi anlayabiliyorum. Özellikle siz birbirinizle. Şu an emin olun ki bugün buradan bir Big Five çıkacak olmasına sevindikleri kadar üzülüyorlar da. Çünkü
Ya arkadaşım ya da bu kadar insanın bir yandan bak ağlama ağlama. O konulara girmesek. Anısı var da. Anısı var gerçekten. Böyle şey gibi mi olacak bugün? Matem günü gibi mi olacak böyle? Neyse. İkinci highlight'ım Zeynep Oktay. Teşekkür ederim. Zaten çalışmadan önce provalarda biraz daha gül lütfen bize demiştim. Bence hem misyonu yerine getirdi hem de seni gerçekten gülerken ve işini zevkle yaparken izlemek senin seyir zevkini bence 2'ye katlıyor. Sabrettim, tuttum kendimi gitmemek için. Üzmek istemem inan seni. Teşekkür ederim. Ayrıca vokal konusunda bu şarkıda da ciddi bir fark izledik. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Suedam, ağlama artık. Ağlamıyorum. Ağlamıyor musun? Yani bize sonradan bir bahçe gülle geldin. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hilal'cim, artık seni övmüyorum biliyorsun. Yasakladım onu kendime. Yoksa senin aleyhine çalışıyor diye. Yoksa aklımda bir sürü övgü kelimesi var. Özlemciğim, senin o öne geldiğin andaki tatlılığın ve durumu bir anda hakimiyeti altına alıp o özel sesinle bir anda havayı değiştirmen inanılmazdı. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumda neden soğukluğun yanım kabullenir. Dilara'cığım, yani sen ayrı, stylingin ayrı. Bediran Taşçı, buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Muhteşem görünüyorsunuz. Ben daha fazla uzatmayacağım. Enes Hocam. Aslında şöyle başlamak istiyorum konuşmaya. Tabii ki gönül istiyor ki burada hep pozitif şeyleri konuşalım, duygulanalım, ağlayalım. Çünkü bugün bizim birlikte son gecemiz, yani bu format bazında. Sadece şunu söylemek istiyorum ben size. Özellikle burada geçen performanstan sonra Özlem'e ve Dilara'ya, aslında bu takımın tamamına ben bir teşekkür etmek istiyorum. Geçen performansta demiştim ki biraz düşüyorsunuz. Lütfen yükseltin demiştim. Ve bence tam anlamıyla bu performansta bunu yerine getirdiniz. O yüzden ben sizi bir kere alkışlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam kötü bir şey diyeceksin zannettik, korktuk ya. Nasıl bir girizgah yaptın öyle? Vallahi dedim ne Kötü bir şey geliyor gibi mi oldu? Vallahi çok kötü bir şey geliyor zannettim. Gerildim bak, aşağıya yapıştık koltuğa. Yok gerçekten çok iyi bir performanstı. Bence bugün takımın enerjisi geçen performansa göre çok daha yüksekti. Keza Zeynep Oktay da aynı şekilde performansını geçen performansta biraz eksik bulmuştum. Açık söyleyeyim. Bir konforsuzluk vardı. Bu performansta kesinlikle toparladığına inanıyorum. Aferin sana. Tebrik ediyorum seni. Sonunda kayboldum aklım çok karışık. Bulurum yolumu alıştım. Sabrımı çoktandır aşmıştın hala. Birazcık ufak bireysel notlarımı da vereyim. Sueda'dan başlayacağım. Sueda, Son kolumu geç indirdim. efendim? Yok bir şey hocam. Yok, gördüm zaten, göz göze geldin. Yani hemen bana baktın. Evet, bütün arkadaşları final sırasında kolunu indirmişti. Sen böyle kaldın. Sonra bana baktın. Sonra şöyle Hocam bir şey oldu. aslında onu öyle ayarlamıştık. Ha, bilerek mi yaptınız? Evet. Tamam. Yedim hadi. Problem değil. 3 take aldık biliyorum. O sonuncusunda o şekilde oldu. Olmasa tabii ki daha iyi. Ama ben söylemeden sen söylediğin için teşekkür ederim. Bu benim üstümdeki baskıyı biraz Sueda, seninle alakalı şöyle küçük bir notum var. Küçük bir eleştiri bu. Aslında hocalar da bunu çok fazla söylüyorlar ama aynalama yapmak var ya, özellikle şimdi 6 kişi olduğunuz için sürekli ortada hep biri var. Bu 6 kişi dans etmek, biraz performans yapmak zor. Çünkü hep biri diğerinin aynası olmak zorunda kalıyor. Yani ortaya bir kişi koyuyorsun, sağına soluna 2'şer kişi koyduğunda düz bir B görüyoruz. O bir kişiyi ne yapacağız dediğimizde işte bazen onun arkada aynalama yapması gerekiyor. Yani bu şu demek, önündeki kişinin birebir aynısı olman gerekiyor. Demek ki ortadan baktığımızda
önde dans edenin arkasında bir bozukluk görmesin. Yani 2 kişi 1 kişi oluyorlar demek. Bu çok önemli bir şey. Biz bunu sahnelerde çok yapıyoruz. Ben yeri geliyor çalıştığım şarkıcı arkadaşım bile arkasında şey yapıyorum. Onun gibi dans ediyorum. Yani mesela Edis önümde dans ediyor. Edis'in arkasında kendim gibi değil de Edis gibi dans ederek olabildiğince onun formunu yakalayıp tek bir vücut göstermeye çalışıyorum. Bu konuda biraz eksik kaldın Süheyda. Zamansızlık ilk başta, sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat, hissettirmiyorsam. Ben Özlem'i çok beğendim bu performansta. Özellikle Özlem'i çok beğendim. Bence enerjin yerine geldiği zaman sen çok başarılı bir performansın. Boşa dökülen yaşlar, artık üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun, kafana takma. Keza Dilara da aynı şekilde. Çok güzeldi. Enerjin, seyirciyle olan ikili iletişimin, ilişkin bunların hepsi çok yerindeydi. Ne fazlaydı ne azdı. O yüzden tebrik ediyorum. Zamansızlık ilk başta, zamansızlık yetmiyor, hep iyi kalacağız sanmıştım. Özlem'in Yılmaz destekçisi P Queen de aramızda. Öyle mi? Evet. Özlem elenince Big Five benim için bitmiştir demişti ama demek ki bitmemiş. Esin, seninle alakalı önemli bir notum var benim. Tabii ki parlıyorsun, çok seviyoruz. Bunların hepsi çok okey. Ama işte benim işim de başkalarının fark etmediği o eksikliği bulmak. Şimdi mesela senin solonda normalde bir tekme hareketi vardı. Doğru mu? Evet. Ben son stüdyo provalarında senin yanına geldim ve dedim ki tekmeyi yapmıyorsun. Sen bana ne dedin? Sahnede yapacağımı söyledim. Sonra şu anda yapmadın. Evet öğretmenim. Çünkü hocaların bu hareketi çıkarmaya karar verdi. Evet. Yere indiğinde bir kere de tekme atması gerekiyor normalde. Hocam sen kalk ve göster. Bunu gösteremem. Hocam lütfen. Şöyle Hocam. yapıyor. Düşüyor, basıyor, kalkıyor, tekme atıyor, kalkıyor. Bu kadar. Bunu mu Çok gösteremezdin? Göster. Ya bu işte. Tabii bu biraz daha hızlı olduğu için belki zorlamıştı ama. Peki bu tekmeyi niye atamadık? Çalıştım ama bir yerde fıtığım olduğu için özellikle sol tarafımda çok yoğun bir ağrı yaşıyorum ama onu kamufle etmek için elinden geleni yaptım ama yeterli olmamıştı. Bunun dışında Hilal'in performansı için Hilal sana bir notum var. Şu tek sıradan açılıyorsunuz ya, herkes bir harekette bitiriyor. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumdan eder soğukluğun, yanım kabullenir. Tam ortadan izledim Gimbal'dan. Orası çok net olmadı. Orası da bizim koreografinin en önemli yerlerinden biri. Hatta bütün seyirciler alkışladılar orayı. Arkadaşlar ben daha detaylı görebilmek için kafayı yemiş diyeceksiniz ama buraya referans monitörü getirttim kendime. Çünkü tam ortadan bütün çizgileri doğru anlamak amacıyla. Orada biraz kaçmalar oldu. Ama onun dışında performansla diyecek bir şey yok. Bugün final. Biliyorum fazla konuştum. Biliyorum biraz negatife doğru çekiyoruz sizi. Ama çünkü artık hepiniz çok iyisiniz. Artık hepiniz çok güzelsiniz, çok iyisiniz ve hepiniz çok iyi yapıyorsunuz. Ya biz bu kadar iyinin içinden iyileri seçmeye çalışıyoruz. O yüzden bu kadar detaycıyız. Yoksa okeysiniz abi. Hep beraber buradan çıkalım, turneye gidelim yani. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Enes konuştukça benim içimi yedi. Ben Savunmamak burada için var ya savunma sizi. yapmak için böyle bekledim sıramı. Belki biraz tatlıca atışabiliriz şu an. Bir saniye. Terledim. Terleyeceğiz. Ama şimdi bence Esin solosunun hakkını verdi ama Verdi. sadece orada bir sağlık problemi yüzünden bir şeyleri değiştirmek zorunda kalmış olabilir. Diğer arkadaşı da aynı şekilde aynı durumda kalmış. Dolayısıyla tabii ki bence her açıdan
profesyonelliğini gösterdi. Ağırlık transferleri, işte side bending falan yapıyor. Yani bayağı esnek bir şekilde ve çok etkileyiciydi bence tüm Doğru. enerjisiyle. Evet, katılıyorum. Tabii ki sen de katılıyorsun ama bir de bu kadar yoğunluğun arasında bu kadar esneme yapabilecek zamanı bulamamış olabilir ki yaptığını söyledi ama bu kadar kısa sürede de çok büyük bir esneme sonucuna ulaşamayabilir. Ya Gülçin, benim 10 günde şipagat açan arkadaşlarım var. 10 Sıfır günde kapalılıktan. Sıfır Hocam ben de kapalılıktan. denemek istiyorum. 10 günde şipagat O programına önceden beni 10 yazabilir günde, misiniz? 15 günde açan çok var ya. Açın Benliğimi YouTube'a oraya yazın. bırakmadan. Yani o zaten önceden bir kas hafızası vardır, öyle bir esnekliği vardır da kapanmıştır falan gibi bir şey olabilir ama Esin senden vazgeçmiyoruz. Sen bizim kanımızsın. Ama şimdi böyle sanki ben kızdım. Ya ben kötü polis olmaya çok okeyim. Sen bu kadar iyi olacaksan ve bu kadar güzel olacaksan. teşekkür ederim. Ya biz böyle tatlı tatlı atışırız. Kimse bize şey yapmasın. Hani aramızda hiçbir negatif bir şey yok. Biz bazen farklı düşünebiliriz, normal. Neyse. Ya o zaman ben kendi söyleyeceklerimi unuttum yani Enes'i dinlerken bugün. Sadece evet, bir konsantre olup başlayayım. En başta zaten Esin'le giriyordu koreografi ve bence çok güzel bir giriş yaptı. Ben dans profesyonelliğini, dans disiplinini önce müziğe yansıttığını çok iyi görüyorum. Yani oradaki disiplini müziğe yansıtıyor ve bütün Big Five sahnelerine yansıtıyor. Dans kökenli olduğum için bunun nasıl yardımcı bir şey olduğunu çok iyi biliyorum ve bu çok güzel bir disiplin yaratıyor sahnede. Sonra Dilara'nın sesiyle tüylerim diken diken oldu Esin'den sonra. Dilara da çok dikkatli ve düzgün bir entonasyonla her zaman düzgün söylüyor ve artık bir yerden sonra nüansları ve duyguyu katmak üzerine çalışıyor. Ayrıca doğaçlamalarla daha fazla imzasını atmak üzerine çalışıyor. Zamansızlık ilk başta, sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat, hissettirmiyorsam. Özlem hala bir özlem olarak ama aynı zamanda çaba göstererek ve dozunda yodel yaparak ve o registerler arasında güzel çaktırmadan geçiş yapmaya çalışarak, yani güzel blend ederek ve işte bağlı söyleyerek güzel denemelerini de yapıyor. Her şey güzel de geçmiyor, geçmişin izleri. Uykumda neden soğukluğun yanım kabullenir. Ama aynı zamanda özlem olmaya da devam ediyor dozunda. Hilal arkadan özellikle yürürken tam bir star yürüyor dedim içimden kendi kendime. Tamam. Bakarsan gözlerime, dikkat düşme derine. Söyle, severler mi benim gibi? Ve yani ayrıca şarkı söylerken artık şarkının duygusunu da çok güzel vermeye başladın. Sadece bizim söylediklerimizi doğru şekilde yapmaya çalışmak değil, bir de duygusunu ekstra veriyorsun. Ve bu şarkıda back vokallerinle çok güzel bence gelişme sağladın. Süeda'nın o sondaki edlipleri süperdi. Ve burada daha bir göğüs sesi kullanarak söylediği bir şarkı oldu. Sadece o edliplerde tabii daha böyle çeşitlendirmişsin. Boşa dökülen yaşlar, üzülmem asla. Başkasını bulursun, kafana takma. Çok da güzel bir kayıt olmuştu. Zaten hep beraberdik. Ve dans zaten çok tatlı dans ediyorsun. Ve bence grupta yani dans bakımından bana çok hitap etti. Ve Zoktay, ben artık Zoktay diyorum herkes gibi, şarkıya duygusunu veriyor. Özellikle mimikleriyle de çok güzel ifade etti o şarkıyı söylediği yerlerde. Anda kayboldum, aklım çok karışık. Bulurum yolumu, alıştım. Sabrımı çoktandır aşmıştın hala.
zaten dansçılığına bir şey söylemeyeceğim. Çok da güzel. Teşekkür ederim. Ben bu performansı izlerken ilk başta ağladım. Çünkü buraya o kadar heyecanla geldim ve tam böyle sizi görünce o büyüyle böyle bütün duygularım aktı. Ağlayan bir insan olarak artık tarihe geçmek istemiyorum ama make-up artistlerimiz de benden çekiyorlar çünkü makyajım akıyor. Ama bunu görmek çok büyük bir mutluluk, gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim bunu bize yaşattığınız için. Biz teşekkür ederiz. Aleyna. Evet. Bir anda döndü. Bir an- Aleyna. Geldi. Vallahi ben çok eğlendim. Emeğinize sağlık. İzlerken çok güzel duygular hissettim. Benim akranım olarak sizleri böyle cesur, özgüvenli, kendine inanan, yolundan emin ilerlediğinizi görmek beni de çok gururlandırdı ve çok mutlu etti. Hepiniz ayrı ayrı çok güzel olmuşsunuz stylingle. Teşekkür ederiz. Ve gerçekten çok uzun zamandır sahne performansı yapıyormuş gibi gözüküyorsunuz. Sahnede o grupla beraber yıllardır o şarkı Big Five olarak o sahnelere, konserlere çıkıyorlar ve bir sürü konserleriniz çoktan böyle olmuş ve çok güzel günleri çoktan geçirmişsiniz, sindirmişsiniz. Acayip profesyonel gözüküyorsunuz. Yani gerçekten helal olsun hepinize. Emeklerinize sağlık bugüne kadarki. Böyle teker teker de böyle bir şey söyleyeceksem de mesela Zeynep'in mimikleri gerçekten böyle çok tatlıydı. Anda kayboldum aklım çok karışık. Bulurum yolumu alıştım. Sabrımı çoktandır aşmıştın hala. O en çok dikkatimi çekmişti. Teşekkür ederim. Süheyda sen yani hissettiğin duyguları hiç yansıtmadın. İnanılmaz böyle hani çünkü bir heyecan işte son gün artık bugün arkadaşlar falan böyle bir buruk da bir hisler de var ama hiç geçmedi yani o hisler. Çok profesyonel böyle neşeli gerçekten devam ettin. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumdan eder soğukluğun yanım kabullenir. Hilal senin de kıyafetini aşırı beğendim. Onu tekrar hepinizinki çok güzel. Enerjine sağlık. Enerjik de çok güzeldi. Esin evet konusu açılmışken harbiden yani o tekme olayına ben de çok takılmadım. Görmedim tabii tekmesiz. Ben olduğunu bildiğim için aslında. Evet Olduğunu yani. bildiğim için. Yani bilmeyince aslında öyleymiş gibi. Ben bilmediğim için Tabii mesela tabii. Çalış hiç da güzel bir eksikliğini- tekmele bizi artık ya. Bizi Aynen. tekmele biz bir rahatlayalım. Ben yani hiç hissetmedim. Ya zaman zaman ben böyle şeylere öncelik verilmesine böyle işte fıtıktır vesairedir. Her zaman kendine bu konularda zaman vermeni söyleyebilirim. O yüzden aslında ayrı ayrı herkese böyle kendilerine bol bol zaman verdikleri, bir sıkıntısı olduğunda müsaade istedikleri şeyler yapmalarını ben kendi adıma diliyorum yani. Aleyna kendi hayatını tarif ediyor şu an. Benden gelecek. Tavsiye bu çerçevede aynen, bu olur çerçevede olabilir. Dilara da çok samimi hissettirdi beni sahnede. Çok samimi hissettirdin. Samimi bir kız oldun. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsam. Sesini kullanışın, mimiklerin, dans edişin böyle samimi tatlı bir arkadaş gibi beni hissettirdi. Seni de çok sevdim. Teşekkürler. Ve zaten Özlem, senin de aurandan böyle gözümü alamadım. Gerçekten çok güzel bir auran var senin de. Böyle sahneye öne gelip tatlı tatlı böyle dans ederken böyle auran da çok dikkatimi çekti. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumdan eder soğukluğun yanım kabullenir. Hepiniz ben çok güzel şeyler söylemek istiyorum teker teker. Zaten bize kötü şeyleri Enes Hoca söylüyor. Hani Aynen ben zaten sizden bunları duyacaklarını bildi. Ben de sizde aynı şeyi söylesem çok sıkıcı olur burası. Tabii hocam ya bizim bu konuda bir yani negatif düşüncemiz olamaz zaten. Yani sen bir kötü polisliği yaptığın için ben çok memnunum. Ben bunu yapacağım zannettim. O yüzden bu programda çok endişelendim başta. Sonra Evet, bir baktım bana Enes kaldı. Hoca saydırıyor. Dedim o tamam çok iyi.
Gerçekten böyle bir göze ihtiyacım var. Hani herkes seni bir noktada destekler ama birinin de ya çok iyisin de şunu yanlış yapıyorsun demesine gerçekten insanın çok ihtiyacı var ve dönüp Enes Hoca'ya ya ben nerede yanlış yaptım diyebilecek hayatta böyle bir karakter kazandığım için ben kendi adıma da sizin adınıza da çok memnunum. O yüzden teşekkür ediyorum. Yoksa işin şakasını yapıyoruz yani. Kusura bakma araya girdim böyle. Estağfurullah. Vallahi yani hepiniz teker teker çok güzeldi. Emeğinize sağlık. İnşallah sizi daha fazla sahnede izleriz ilerleyen dönemlerde de. Çünkü harbiden sahne için yaratıldığınızı hissediyorum gerçekten teker teker. Bravo. Cemalcan. Cıvıl cıvılsınız. İnanılmaz güzel bir enerjiniz var. Dünya standartlarında bir performans izledik şu an. Bence. Katılıyorum. Evet ve kamp sürecinin faydaları inanılmaz oldu Aleyna. Ben programı ilk bölümden beri takip ediyorum. Yani ilk bölümdeki Esin'le şu anki Esin'in arasında dağlar kadar fark var. Esin böyle bir şey olamaz. Hiç kırılmayalım. Hiç mi hiç kırmayalım. Ama kaybettim. Israrla saklasan da gerçeği. Her temasında mesafeli. Bak böyle bir şey olamaz. Eve git bir izle. Şahane. Dans ediyordun ama şimdi vokali dansla birleştirip onun duygusunu da aşırı güzel bir şekilde kameraya yansıtabiliyorsun. Çok başarılısın. Ay tek tek söyleyeyim de Zeynep sana hayranım. O cool'luğun yani bir grubun içinde o cool olan biri olması gerekiyor ve o sensin ve her grubunda onu sağlıyorsun ya, o inanılmaz bir yetenek. Ona verilmiş bir yetenek yani. Evet. Bazen böyle istemiyorum gibi davranıyorsun ama full koreografide varsın. Ama onu da kameraya o kadar güzel yediriyor ki şahane. Anda kayboldum, aklım çok karışık. Bulurum yolumu, alıştım. Sabrımı çoktandır aşmıştın hala. Gruba değişik bir tat veriyor. Sueda ya gelmeseydin diye düşünüyorum mesela yani. Ya Sueda olmasaydı? Ben uykularımdan uyanıyorum. Ya olmasaydı Ya falan. Sonra olmasaydı. var ediyorum yatıyorum. Gerçekten Şaka hani yapıyorum. ben de bunu düşünüyorum. Ya Sueda olmasaydı büyük bir eksik olurdu. Gerçekten büyük bir eksik olurdu. O kadar kendinin farkındasın ki Aleyna söyledin ya hani çok farklı duygular yaşıyor. Evet ve buna rağmen ama müzik girdiği an o başka bambaşka bir birine enerjiye bürünüyorsun. giriyor, evet. Şu kenarlarda yaptığın o solo hareketlere bayıldım. Boşa dökülen yaşlar, üzülmem asla. Başkasını bulursun, kafana takma. Yani Ariana Grande izlese gerçekten alkışlardı bence. Bence. Teşekkür ederim. Çok güzeldin. Hilal. Ya zaten programın en başından beri Hilal bir bence böyle asker gibi. Ne diyorsunuz? Öyle hissediyorum. Asker. Evet. Hilal'i olan şanslı gibi hissediyorum. Çok disiplinli. İzlerken aşırı disiplinlisin. O çok fark ediliyor ve çok profesyonelsin. Gerçekten çok profesyonelsin. Hangi sınava girse birinci olmuş zaten. Yani Ya, bu bir şey de. değil, tesadüf değil yani. O yüzden Çok, evet. Mükemmelsin maşallah. Maşallah diyorum sana. Dilara, Özlem. Programın en başından beri hep neyi istedim biliyor musunuz? Nedir? Eleme olmadan Dilara ve Özlem düellosu görmek istedim. Çok istedim. Bak çok istedim ama elemesiz yani, anladın mı? Bak elemesiz Besti, düello da bir Özlem- fantaziymiş artık Bak, yani. yani tabii o izlerken benim bir fantezimdi yani. Özlem Besti çok hoşuma gitti. Bu güzellik facia, üstüme toprak atın acil acil. Yüreğimin içi sahil, uzan üzerime gel. Bu güzellik değil facia, üstüme toprak atın acil acil. Yüreğimin içi sahil, uzan üzerime gel.
Aşırı hoşuma gitti yani. Belki YouTube'dan böyle 20 kere 30 kere falan dinlemiş olabilirim Besti ile yaptığınız düelloyu. Ama içimde hep bir ukde kalacak Dilara ve Özlem düellosunu izleyemediğim için. Çok iyisiniz. Dilara'yı söyleyeceğim. Bu nasıl bir vokal? Teşekkür ederim. Yani çok güzel. Çok beğeniyorum seni. Ve performanstaki o enerjin hiç bitmiyor. O kameraya karşı hep çok güzel gülüyor. Asla şey değil hani yani kamera açıldı ve benim gülmem lazım. Burada bir hareketi yok. Hep çok içten hissediyor. Organik, evet. Çok organik. Her seferinde yani. Bakarsan gözlerime dikkat düşme en derine. Söyle severler mi benim gibi? Ve ben şurada gizli siz prova yaparken de izledim. Her provanda da aynı o samimiyet geçti ederim. karşıya diyebilirim. Teşekkür ederim. Özlem bir gittin elendin mahvolduk. Ben de Özlem'e oy yolladım. Çok teşekkür ederim. Süpersiniz. Çok güzelsiniz. Yolunuz açık olsun. Bundan sonra kaybeden yok. Bir beşli seçilecek ve onlar kariyerlerine devam edecekler. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Çok güzel bir kamp süreci geçirdiniz. Çok güzel geliştiniz. Bundan sonra başlıyor hayat diyebiliriz. Üzülmek yok. Hadi kızlar yollayalım size. Çok tatlılar ya. Peki. Şimdi ikinci grubu çağıracağım. A grubunu. Ondan önce çok kısa bir anons yapmam lazım. Ayşe'nin ciddi bir bel ağrısı vardı. Ki zaten süreçte bel ağrısı problemiyle de bayağı bir cebelleşti. Çok neredeyse 3 günde bir iğne olarak final sürecini ilerletti ama bu performansa enerjisi kalmadı ve dedi ki beni affedin. Biz de onun yerine koreografiyi 5 kişi olarak güncelledik ve aynı şekilde vokalleri de güncelledik. Dolayısıyla A grubunu Ayça'sız izleyeceğiz. A grubunu sahneye alabilir miyim? Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsa. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Sabrettim tuttum kendimi gitmemek için. Üzmek istemem inan seni. Ama kaybettim ısrarla saklasan da gerçeği. Her temasında mesafeli. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumda ne der soğukluğun yanım kabullenir. Bakarsan gözlerime dikkat düşme derine. Söyle severler mi benim gibi? Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsa. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Yanında kayboldum aklım çok karışık. Bulurum yolumu alıştım. Sabrımı çoktandır aşmıştın hala. Konuşma bitsin en başından. Artık düşsene yakamdan. Güm güm atsa da hattına şu kalbim ağlatır bir anda. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumda ne der soğukluğun yanım kabullenir. Bakarsan gözlerime dikkat düşme derine.
Zamansızlık ilk başta. Büyük kalacağız. Etmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar artık gözümün asla. Boşsun başkasını bulursun kafana takma. Zamansızlık ilk başta. Sandım hep iyi kalacağız. Etmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Boşsun başkasını bulursun kafana takma. Kafana takma. Kafana takma. Oh 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 oh. Süper. Kızlar, çok iyiydiniz. 5 kişi performans yapmaya alışıksınız aslında. Yani 6 sizin için biraz daha yeniydi. O yüzden çok dezavantajlı olduğunuzu düşünmüyorum. Zaten bize de bunu hiç hissettirdiğinizi de düşünmüyorum. Yani Ayşe çok değerli bir aday ama pırıl pırıl enerjinizle hiç burada bir kişi eksik fazla hiç onları düşünmedik. Sadece sizin yaptığınız güzel şeylere odaklandık. Sizin güzelliğinize odaklandık. Sizin yeteneğinize odaklandık. Birkaç ufak parantez söyleyeceğim, not söyleyeceğim. Birincisi sanki bunu diğer adayların kesinlikle yanlış anlamasını istemiyorum. Sadece değişik bir aidiyet hissinden bahsediyorum. Mina'nın grubuymuş gibiydi. Yani Mina'nın liderlik ettiği bir grup gibiydi. O yüzden bu değişik bir liderlik enerjisi var bence Mina'nın. Böyle çok ılık bir liderlik enerjisi. Çok böyle sopalı değil ama sevgi üstüne kurulu bir liderlik enerjisi var. Onu çok seviyorum. Bir yandan hem onu hissettim hem de sizin üzerinizdeki toparlayıcı etkisini de hissettim. Her performansın bir böyle kendini göstereni oluyor. Bence Besti bu performansın starlarından biriydi. Adına yakışır şekilde Bestim be. Çıktın. Vallahi şöyle bir iki elinle ayırdın ortalığı ve kendi yolunu yarattın. Tebrik ediyorum seni. teşekkür Şöyle ederim. Besti yaşadığımız anları çok seviyorum. Gerçekten hakkını verdiğin için. Bakarsın gözlerime, dikkat düşme derine. Söyle severler mi benim gibi? Biz bir özel bölüm yaptık ve o özel bölümde biraz kişisel hikayelere değindiğimiz bir bölümdü. Benim için çok kıymetli çünkü herhangi bir noktaya varmış herkesle ilgili şöyle bir düşünce oluyor ki bu insanlar özellikle yani şaka gibi ama böyle beyaz tenli sarışın falansa özellikle hep böyle sanki bir hazır başarının üstüne gelmişler ya da ne bileyim her şeyi daha kolay elde etmişler gibi böyle tuhaf bir algı var bu coğrafyada. Başarılı insanların çoğunda var ama hele hele işte Lidya gibi bir kızı gördüğünüzde diyorsunuz ki kesin şöyle bir desteği vardı, böyle bir şeyi vardı. O yüzden ben o özel bölümü çok kıymetli buluyorum. Lidya'nın nasıl yoktan kendini var ettiğini gösteren, hayatta işte o istemek ve almak dengesini kurduğun için seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Irmak çok eleştirildi. Niye işte finallere kaldı, o mu oldu, bu mu oldu, şu mu oldu? Biz her zaman Irmak'ın yeteneğinin farkındayız, farkında olduk. Ve her final şovunda da bence itinayla niye burada olduğunu kanıtladı bugün olduğu gibi. Zeynep'ciğim saçların olay oldu biliyorsun. Öyle mi, örmeli miydi, örmemeli miydi? Bu tartışmalara son şova örmeyerek, açarak saçını son noktayı koydun. Biliyorum ki seni güzelliğinle övmemiz çok hoşuna gitmiyor. Çünkü kendine ve yeteneklerine çok saygı duyan bir kadın olduğun için
özgüvenli bir kadın olduğun için sadece beni dış görünüşümle takdir etsinler istemiyorum diyorsun. Bunu sen dillendirmesen de biliyorum böyle olduğunu. Ama her şovda da ne kadar geniş bir enerji alanın, auran olduğunu, buralara taşan, öyle gözünden fışkıran bir şey olduğunu da bize gösteriyorsun. Bunu da yeteneğini üstüne koyuyorsun. Acayip bir şey izliyoruz. Teşekkür ediyoruz sana da. Ve Enes hocama paslıyorum. Kızlar gerçekten çok etkili bir performanstı öncelikle. Yani tabii ki 6 kişi olunca bir enerji büyüyebiliyor. Sahne bir daha doluyor olabiliyor. Ama ben çok kararında ve çok etkili bir performans izledim bugün. Sanırım bu grup benim favori grubum olmuş olabilir bu geceki. Öyle söyleyeyim. Tabii ki eksisiyle artısıyla tartışılır ama bu grup benim favorim oldu. Bu grupta çünkü hiç beklemediğim köşelerden beni etkileyen kişiler oldu. Öncelikle onu söyleyeceğim. Direkt Besti ile başlamak istiyorum. Yani Besti bayıldım. O öne yürüme yazmış. Gerçekten o kadar senin yerinmiş ki orası. Bir başkası gelse belki bu kadar dolu hissetmeyebilirdim. Bakarsın gözlerime, dikkat düşme derine. Söyle severler mi benim gibi? O yüzden seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu gruba çok eleştirecek bir şeyim yok. Ufak tefek küçük notlarım var. Biraz tabii kollarımızda hala küçük kaçmalar oluyor ama hiç önemli. Hiç önemli değil. Bugün değil. Şu an değil. Gülçin savunmadan ben savunayım. Kendim söyledim, kendim çürüttüm. Onun dışında Irmak çok ciddi bir solo yaptın. Çok ciddi bir performans yaptın. Bu performans üst düzey bir performans Irmak. Esin de tabii ki çok başarılıydı. Çok tertemiz enerjisiyle mükemmel parladı. Ama sendeki o güç yani beni burada böyle titretti. Artık daha ne kadar gelip yanında ben de dans etmek istedim. Yani anladın mı? O kadar. Bir de burayı Irmak'la beraber yapsak acaba nasıl bir şey çıkar ortaya dedim. Ve Irmak ben senin kaydını da çok beğendim. Sesini de çok beğendim. Çok güzeldim bugün. Bugün beni gerçekten tam anlamıyla çok etkiledim. Zeynep'e geleceğim. Zeynep'in bence yaptığı performanslar arasındaki en power'ı yüksek performanslardan biriydi. Can güm güm atsa da hattına şu kalbim ağlatır bir anda. Tabii burada ince bir çizgi var. Kontrolü kaybetmeden o kadar fazla güç verme konusu. Mesela sizin sağınızda tek sıra var. Sen o tek sıraya geçerken bir kere böyle yani hem hem dans ediyorsun hem bir şey böyle bir baktın gelmişsin. Ve orada işte hocaların verdiği gibi işte bir sayıda tek sıraya girmeyi çok net göremedik. Olabilir. Çok bir problem değildi. Çok full yaptığın için o da çok inandığın için. Bir eksi olarak görmüyorum ama bir tık fazlası belki seni arkadaşlarından senkronizasyon ve şey olarak ayırabilirdi. Böyle sınırda kaldın. O yüzden de hoşuma gitti o sınırı aşmaman. Lidya bence sen tamamsın ya. Lidya bence okeysin artık. Tamam. Tabii ki her zaman gelişeceğiz. Çok yolumuz var ama bugün izlediğim Lidya okey. Tamamdır. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumda ne der soğukluğun yanım kabullenir. Teşekkür ederim. Bana çok yetti. Mina Mina senin dans performansından önce naçizane benim tabii kendi fikrim vokalini çok beğendim. Teşekkür ederim. Şurt köşede o vokalini yaparken orada girdiği o ifade mod artık bana şunu söyledi. Okey abi artık bu kız bir dansçı değil artık bu kız buradaki bir artist dedim. Boşa dökülen yaşlar artık gözümün hasta. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Tebrik ederim. Ben bu gruptan razıyım.
Öyle söyleyeyim. Performans Zeynep'le başlıyordu ve o alımlı sahne duruşuyla bence çok güzel başladı performans. Ve bence son kayıtlarda gerçekten gitgide daha iyi gidiyor vokal performansın. Besti'nin bence bu şarkıda artık Besti geliyor. Hani istediğim şeyi duyacağım artık yakında derken oh dediğim bir kayıt oldu bu. Bakarsın gözlerime, dikkat düşme derine. Söyle severler mi benim gibi? Senin şu ana kadar yaptığın en benim için tatmin edici performanstı. Kendini güzel ifade edebildiğin. Ve Irmak'ın bence dans performansı, Dance Break'te gerçekten yine çok temizdi. Vokal bakımından da şimdiye kadar mesela solo performansında başka bir kişiydi sanki. Başka biri şarkı söylüyordu. Bu performansınla arasında dağlar kadar fark var. Resmen Arap atı gibi gaza bastın. Ama kaybettim ısrarla saklasan da gerçeği. Her temasında mesafeli. Böyle frayla girip işte duygusunu da verip tonda kalarak hani daha böyle dengeli bir şekilde güzel bir line'ını güzel söyledin. O yüzden de tebrik ediyorum. Mina zaten ikinci Mina'ydı. Zeynep çekildikten sonra yan tarafa Mina böyle acayip bir aurayla geldi. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsa. Mina'nın ayrı bir seks apeli var yani bu grupta ve bunun çok güzel parladığını düşünüyorum. Ben bir şarkıcı olarak da bu performansta daha da iyi olabileceğini düşünüyordum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir şarkıcı olarak yani değişik dinamiklerde, değişik nüanslarda, değişik kalitelerde şarkı söyleyebilmek çok mühim. Şarkısına göre ve yerine göre onları böyle çeşitlendirip, renklendirerek kullanmak bir şarkıcıyı çok iyi yapar. Ve onun senden geleceğini görüyorum çünkü umut vaat ediyor bence. Bu yeterli değil anlamına gelmiyor benim için. Ama umut vaat ettiğini çok iyi görüyorum. Lidya ile ilgili bence bir kız grubunda olması gereken şeyleri, kriterlerimi sıraladığım zaman Lidya'da hepsini bulabiliyorum. Dans bakımından yani kendini, ben o eğitimi olmadığına inanamıyorum. Hala. Ben bile inanamıyorum ya. Nasıl bir yetenektir ki demek ki bu çizgiyi yakalayabiliyorsun. Uzun solo vokalleri vardı arkada, bilmiyorum fark ettiniz mi? Onları kendisi yarattı ve çok güzel de söyledi. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun kafana takma. Çok mutlu bir şekilde izledim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar emeklerinize sağlık. Çok eğlenerek ve böyle gurur duyarak mutlu bir şekilde izledim gerçekten. Zeynep için okuduğun verse'deki attitude'unu çok beğendim. Oradaki vibe'ını ve karakterini, sesi kullanma karakterini çok beğenmiştim. Sabrettim, tuttum kendimi gitmemek için. Üzmek istemem inan seni. Böyle en çok aklımda kalan şeyleri söylüyorum böyle kişi. Besti zaten evet herkesin dediği gibi böyle star olarak doğmuşsun gerçekten. Sahnede gerçekten her zaman var olmayı hak ettiğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah yolun aydınlık olur, güzel olur. Bakarsın gözlerime, dikkat düşme derine. Söyle severler mi benim gibi? Irmak, zaten çok iyi dans ettin. Dansı böyle yaşayarak, hissederek, böyle sözleriyle, her şeyiyle inanılmaz bir performanstı. Emeğine sağlık.
Mina, seni de böyle kontrolü çok gelişmiş hissettim. Gerçekten hani sahnede ne olursa olsun herhangi bir şeyi çok kolay bir şekilde cover edebilecek, kontrol edebilecek yetenekte bir insan olduğunu hissettim. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Enerjine sağlık senin de. Lidya, senin de kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş gibi hissediyorum. Hikayeni bilmiyorum ama birkaç şey duydum. Ve gerçekten özel bir hikayen var ve istediğin sanat kariyerinde hikaye çok önemli bir şey. Ve senin bir hikayen var ve eminim ki bu hikayen seni çok güzel yerlere götürecek. Bunu gerçekten kalpten hissediyorum. Ve gerçekten bir grupta olması gereken böyle bir insan olduğunu düşünüyorum senin gerçekten. Seni izlerken çok keyif aldım. Emeğine sağlık. İnşallah böyle pasparlak, hayallerindeki gibi bir kariyerin olur. Çünkü çok yakışıyorsun bu kariyere. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Uykumda ne der soğukluğun yanım kabullenir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Emeğinize sağlık. Cemalcan. Çok güzeldi kızlar, bayıldım. Yani doyamadım, bir daha olsun istedim. Sürekli izlemek istedim size. Bu şarkı ne zaman çıkıyor? Bu şarkı Big Five belli olduktan sonra o grup kendi ismiyle çıkartacak bu şarkıyı. Ne kadar zamanımız var? Ne kadar var gerçekten? Ne kadar var? Yoksa ses kaydı alacağım, onu dinleyeceğim sürekli. Tamam, tam tarihi söyleyeyim mi? Söyle. 14 Şubat'ta yayında. İşte Tolga Akış Aldık. hemen direkt söylüyor. Aldık. Programı izledim, ben dayanamam. Hemen Tolga'ya yazdım. Dedim ki, ben Lidya fan grubu açacağım. Bak, yani senin gibi biriyle tanışmıştım ve çok da güzel arkadaşlığımız olmuştu. Biraz duygulanabilirim. O enerjiyi yansıtıyorsun. Çok özel bir şey var sende. Bence bunun farkında değilsin ama ilerleyen zamanlarda fark edeceksin o özel şeyi. Böyle senin posterini alıp böyle odama asmak isterim. Böyle seni bir cam fanusun içine böyle koyup böyle hani o değerli bebek yapmak isterim. Öyle birisin. Çok yeteneklisin. Bunların farkındasın ve bunların üstüne de gidiyorsun. Aslında bahsettikleri hırs o. O kendine senin o hırsın. O insanlara karşı değil. Sen kendini iyi yapmak için hırslanıyorsun. Bunun da farkındayım. Sen her şeyin farkındasın zaten. Çok başarılısın. Yolun çok açık. Çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Mina. Çok emin. Kendinden çok emin. Şey gibi değil Çok mi? Hadi pro- kızlar sahneye çıkıyoruz Hadi demiştim evet yani Hadi falan. yani öğretmen. Toparlanın. Toparlanın. Ben geleyim hareketlerimi yapayım. Çok güzel bir dişilik var. Teşekkürler. Ama Zeynep'te daha da bir dişilik var. Mesela Zeynep. Mina çok profesyonelsin. Harika. Ama şimdi Zeynep'e geçiyorum. Zeynep sendeki dişilik buradaki hiçbir kızda yok. Haklı mıyım? Biraz haklıyım. Yani genel yorumlarda evet. o yönde çok yorum okuyorum, evet. O dişiliği çok güzel yansıtıyorsun. O çok güzel geçiyor bize. Saçlarını iyi ki açtın. Bak var ya sen örgü yaptın ben böyle bir sinir geldi bana böyle. İyi ki açtın. Çok beğendim. Harikaydı. Bu performans da harikaydı. Allah'ım bu yavru bir kedi Irmak. Yani o düz duruşu bile böyle bir masum. Düz duruşum bile masum. Irmak'la prova yapıyorduk biz. Ya o kadar masum ki bak biraz kopya çekeyim diyorum. Aynadan bakıyorum hareketlere falan. Yüzüne bakıyorum ondan sonra her şeyi unutuyorum. Gidiyor aklımdan. Çok iyi bir dansçısın. Yani bu süreçte de vokali de bence çok üstüne koyduğunu düşünüyorum. Bir tek nacizane söyleyecek olursam ya kız rap çok seviyor. Gitti Sefo söyledi soloda. Başka bir şey söyleseydi bence o kadar yüklenmeyeceklerdi.
Tefo aşığı. Aşık. Hayır aşık değilim. Hayır. Seviyorsun. Eğer Big Five yani hayırlısı neyse olsun da olmazsa Türkiye'nin ilk reggaeton kadın sanatçısı olmak istiyorum Türkiye'de. Oh inşallah. Harika bir hayal. Evet, teşekkür ederim. Süpersin Irmak. Ay Besti. Ay Besti çok seviyorum seni. Böyle her hafta izlerken Allah'ım lütfen Besti bir numara yapsın, onu sevsinler dedim. Ki oldu. Bak hep sana dua ettim hep. Allah'ım bir şey olsun, bir artı katsın, üstüne koysun. Kötü yorum yapmasınlar. Enes Hoca'dan zaten çok korkuyorum. Hep korkuyorum. Sen de değil mi? Ben diğer kızları da bir çağırmak istiyorum. Herkesi bir sahneye toplayabilir miyim? Şimdi gelin bakalım, açılın kızlar şöyle. Şimdi Getir Yemeğin ana sponsorluğunda 3 tane büyük harika final gecesi yaptık. Biraz sonra da Big Five'ımız belli olacak. Hepimiz bu konuda nefesleri tutmuş vaziyetteyiz. Sorun bize, biliyor muyuz kim Big Five olacak? Biz de hala bilmiyoruz. Biliyor musunuz? Ya gerçekten. Valla bu işe hani hep aklınızda zaten vardır deniyor ya. Gerçekten olmadığı andayız. O yüzden hepimiz inşallah hepimizin hakkında en hayırlısı olan kararları veririz. Bizim işimiz çok zor bu gece. Ben sadece birkaç tane herkes buradayken birkaç açıklama yapmak istiyorum. Daha sonra da birkaç sürprizle bu geceyi değerlendirmeye doğru taşıyalım. Şimdi Big Five bu gece oluşacak ama Big Five lansmanını, yani grubun kendi ismiyle, kendi 1 saatin üzerinde şovuyla 16 Şubat'ta Ataşehir JJ Arena'da ilk lansman konserini yapacak. Evet. Ve biletler satışa çıkıyor. Allah Allah. Nereye geldik ya? Nereden geldik? Nereden nereye geldik? O ses Yarın erimlerinden. lansman konserimizin biletleri satışa çıkıyor. Bizim bütün mecralarımızdan takip edebilirsiniz. Bir küçük haberim daha var. O da şu. Rekabet kaliteyi getirir her zaman. Buna inanıyorum. Ve bu yüzden biz bir sezon daha Big Five yapma kararı aldık. Bu yani bir ustalar kalfalar durumu da oluşturacak. Bu güzel. Yakında kalfalarınız olabilir. Ve siz belki o bölümlerde güzel noktalarda karşımıza çıkarsınız. Belki sizin şarkılarınızı söylerler. Ve bugünden itibaren de Big Five @hyperscore'a, buraya yazarız da maille, çıplak sesle söyledikleri şarkıyı, kendilerini anlatan bir metni, kişisel iletişim bilgilerini ve bir dans videolarını eklediği maile bu adrese atabilirler. 1 Mayıs 2025'e kadar süre var. 2 Mayıs'ta konu kapanıyor. Bunun da duyurusunu yapmış olayım. Ve bir yandan da tabii her soluma baktığımda Aleyna'yı görüyorum. Aleyna'yı görünce şimdi onun yakın zamanda benim inanılmaz sevdiğim bir şarkısı çıktı. Bekleyenim. Evet, zaten senin favorin diye ekstra ben onu önden böyle Gerçekten çıkarttım mi? evet. Ya hep kayıttan dinliyordum. Artık Spotify'dan dinleme lüksüne sahip oldum. Ben bekleyenimciyim ama bizim kampın başka bir favori şarkısı var. Tabii ki bir Aleyna Tilki klasiği. O Sen Olsan Bari. O Sen Olsan Bari de tam final gecenin şarkısı değil mi? Evet o. Yani herkesin
Şu an aklındaki o cümle, o sen olsan bari. O yüzden biz istiyoruz ki bir de hep birlikte söyleyin şarkıyı. Ne diyorsun? Hadi söyleyelim o zaman. Hadi. Hadi alalım şarkıyı müziğe. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen, aradığın aşksa en güzelinden, o zaman başka açarım kapıları, hazırım dünden. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen, aradığın aşksa en güzelinden, o zaman başka açarım kapıları, hazırım dünden. O sen olsan bari, sen olsan bari, o sen olsan bari, sen olsan bari, hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun dilimden, olan olmuş zaten. O sen olsan bari, o. Bendeki bu sihri keşke görebilsen. İnan oynatırdım aklını yerinden. Aradığın aşksa en özelinden, o zaman başka açılır kapılar, buyurun önden. O sen olsan bari, sen olsan bari, o sen olsan bari, sen olsan bari, hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun dilimden, olan olmuş zaten. O sen olsan bari, o. O sen olsan bari, sen olsan bari, o sen olsan bari, sen olsan bari, hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun dilimden, olan olmuş zaten. O sen olsan bari, o. Ağzınıza sağlık. Bravo. Tatlım güzelsin de korkak bir halin var. Derdim biraz uyku, sonrası rüyalar. Hayır anlamadım neyin havası bu, Balkan'dan bile soğuk hava dalgası. Yanına yakışacak bir başkası yok mu? Ser verip sır vermiyorsun ama gözlerinden okundu kaç numara. Aradık tabi hiç cevapsız yok mu? Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim bir nemansın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın. Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim ne mamansın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın.
Cemalcan, Aleyna Tilki. Ezgi Güçlü. Evet. Bu inanılmaz performansla şov kısmını tamamlıyoruz. İkinize de ne kadar teşekkür etsem az. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür İnanılmaz ederiz. güzel bir hatıra oldu. Evet, Hiç bizim unutmayacağım için. bir hatıra oldu. Ben bugün çok heyecanlandım. Bugün kızların heyecanı bana geçti. Bu heyecanı hiç unutmayacağım bu arada ya. Çok güzeldi. Emeğinize sağlık gerçekten. Bizim için görsel bir şölen oldu gerçekten böyle. Çok eğlenceli. Ve kapatıyoruz bu bölümü. Teşekkürler kızlar. Evet. Bakmayın böyle bir ufacık bir katla son ana geldiğimize. Bizim son çekilen görüntüden itibaren bir minimum 2 saat bir değerlendirmemiz oldu. Her şeyi sıfırdan değerlendirdiğimiz, baştan baktığımız hem kamp dönemine hem önümüzdeki yıllar nasıl bir çalışma süreci oluşturabileceğimize, hem grubun içerisinde oluşacak o uyuma, çeşitliliğe çok fazla noktaya parmak bastık. Çok uzun konuştuk ve bir karara vardık. Aynı zamanda tabii ki son performansın puanlamasını da yaptık ki bu bir şeyleri de değiştirdi. Enteresan ve hem neşeli hem de çok heyecanlı bir süreç başlıyor. Burada Big Five seçilecek olsa da finale kalan 12 adayımız da çok yetenekli, pırıl pırıl, geleceği olan ve hepsinin de Hypers tarafından temsil edileceği bir sürece giriyorlar. O yüzden arkada kalmıyor hiçbir noktada gözüm. Hepsiyle eminim uzun yıllar güzel işler yapacağız. Şimdi adayları sahneye alabilir miyim? Artık aday demek de istemiyorum. Tüm kızlarımızı, canlarımızı. Arkadaşlar, daha vaktiniz var. Hemen çeşmeleri açmayın. Burada çok unutulmaz bir süreç yaşadınız. Arkadaşlıklar edindiniz. Yeni bir hayata, kariyere adım attınız. Hep yani böyle laf olsun diye söylüyor gibiyiz ama burada kaybeden kimse yok. Ama kazananlar var. Ve şu an benim elimde kartta yazıyor. Ben de tek tek isimlerini açıklayacağım. İsmini açıkladığım sağda boş alanda diğer Big Five üyelerini beklemek üzere yerine geçsin istiyorum. O anda olmak çok tuhaf. Evet, o andayız. Big Five'ın ilk üyesinden başlıyorum. Sueda. Ya normalde hani ilk 5'e girersen falan ne konuşurum diye bir düşünmüştüm. Ama şu an hiç aklımda bir şey yok. Sadece burada çok güzel bir serüven yaşadım gerçekten. Çok güzel insanlar tanıdım.
hem seyircilerin gördüğü, seyircilerin görmediği arka plandaki o kadar değerli insanlar var ki hepsi hayatıma dokundu ve benim için çok değerli. Gerçekten çok mutluyum. Beni bugünlere getiren anneme babama çok teşekkür ederim. Bana da peçete verin. Vallahi bana da Ciddiyim. geldiler. Geldi. Beni hep Sueda Ciddiyim. anlatıyor ya. Peçete Beni alabilir anladı miyim? şimdi. Evet, bugün peçeteli geçecek. Kusura bakmayın. Bana ruloyu verin. Şöyle. Teşekkür ederim. Durumumuz çok kötü. Tebrik ediyorum Sueda'cığım. Geldin, gerçekten oyunu değiştirdin. Ve bunu çok yumuşak hareketlerle yaptın. Çok eşsiz bir enerjin var yani. Şöyle bir dış göz olarak kendime baktığımda bir şeyleri hani gerçekten zorluklardan geçip hem psikolojik hem fiziksel olarak hedefime koyduğum bir şeyi başarmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ve şu anda da Big Five'ın içinde olmak çok gurur verici benim için. Evet, Big Five'ın ikinci üyesine açıklıyorum. Hilal. Hilal'cim ne demek istersin? Gerçekten biz çok güçlü kadınlarız. Hepimiz burada zar zor ayakta duruyoruz bu arada, son enerjilerimiz. Ama yine de çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için. Çok teşekkür ederiz her şey için. Bize kattığınız her şey için. Size de çok teşekkür ederim. Tabii ki de her zaman olmama ihtimalim vardı ve bu zihnimde sürekli dönüyordu. Ama ben bugün kızlara dedim, hiçbir zaman kötüyü düşünmüyorum. Ve manifestlerken de güzel olacak değil, güzel oldu. Gruba girdim, gruptayım diye hareket ettim hep. Bence bunun bana çok geri dönüşü iyi oldu ve öyleymişim gibi davrandım. Öyle oldu sonuçta. Çok mutluyum. Evet, sırada Big Five'ın üçüncü üyesi var. Big Five'ın üçüncü üyesi Lidya. Nasıl konuşacağım bilmiyorum şu an. Lidyacığım. Benim hayalim konuşamıyorum. Benim hayalim sahnede olup dans edip şarkı söylemekti. Ve ben bunu toparlıyorum. Çok özür dilerim. Hemen toparlıyorum. Ve ben bu hayalimi insanlara söylemekten gerçekten çok çekindim. Çünkü gerçekleştirilebilecek bir hayal olduğunu düşünmüyordum. Ve hayal kurmaktan uzun süre çok korktum. Bu süreçte aileme beni her zaman destekledikleri için ve beni hiç yargılamadıkları için gerçekten çok teşekkür ederim.
siz değerli jürilerimize, değerli hocalarımıza, bize kattıkları her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Bu süreci atlatırsak sanki her şeyi atlatırmışız gibi gelmeye başladı. Gerçekten öyle. Ay. Adım açıklandığında çok mutlu oldum. Aynı zamanda hem kendimle hem de arkadaşlarımla gurur duydum. Ama bir o kadar da zor çünkü şu tarafa kafamı çeviriyorum. Herkes çok mutlu. Çok güzel bir başarı elde ettik hepimiz. Bu tarafa kafamı çeviriyorum. Arkadaşlarımla göz göze geliyorum. Zordu o yüzden. Evet, Big Five'ın 4. üyesini açıklayacağım biraz sonra. Big Five'ın 4. üyesi Mina. Bravo! Tahmin etmiyordum sürecin bu kadar güzel geçeceğini ve bu kadar güzel deneyimler elde edeceğimizi tahmin etmiyordum. İnanılmaz iyi insanlarla kız kardeşlerimiz oldu. Yani anlatamıyorum şu an. Yanımda olan, her zaman bana destek veren çok insan oldu. Ailem, arkadaşlarım, kızlar. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Bir yandan bekliyordum ama her zaman da ya olmazsa düşüncesiyle ilerliyordum. Çok fazla büyük hayal kırıklıkları yaşamamak adına ama yani açıklandığında da beklemiyormuşçasına bir hissiyattaydım yani nedense. Ama genel olarak bu süreç içerisinde bekliyordum çünkü performanslarımdan memnundum aslında. Big Five'ın son üyesini açıklamadan önce 2 ayrı açıklama yapacağım. Birincisi, Ayça bir adım öne çıkabilir misin? Ayça bizim en değerli, en yetenekli adaylarımızdan, nadidelerimizden bir tanesi. Süreçte fiziğiyle ilgili de, yani fizyolojisi diyelim, savaş verdi içeride kalabilmek için. Bütün görevleri yerine getirebilmek için. Bir yandan da hem kendi üretimine devam etti, hem kampta kalmaya ve arkadaşlarıyla süreci yürütmeye devam etti. Son performansa kadar da bir şekilde acısına dayandı, aynı Mina gibi. Ayakta kaldı, işi buraya kadar getirdi. Öncelikle Ayça'ya teşekkür ediyorum. Ve hepinizin de huzurunda Ayça'ya bir solo kariyer teklif ediyorum.
Gel Allah'ım. Ayça'yla da en az bu grup stratejisindeki yatırımlarımız gibi uzun soluklu, bol üretimli ve yine şirket olarak sonuna kadar arkasında duracağımız bir solo kariyerden bahsediyorum. Bu Ayça'yı gruptan alıkoyma projemiz değil, karşılıklı ortak geldiğimiz nokta. Ayça'yı grupta izlemek de bir keyif olurdu. Ama Ayça'yı kendi kariyerinde pırıl pırıl parlarken izlemek de çok zevkli olacak. Ve birlikte daha çok fazla şey yapacağız bence. Değil mi Ayça? Kesinlikle. Ben Bir alkış alalım mı? müzik hep benim hayatımda vardı. Hep derler ya kendim bildim bileli şarkı söylüyorum diye. Ve bir noktada ben gerçekten müzikten başka hiçbir iş yapamadığımı fark ettim. Çok fazla farklı iş denedim ama hiçbiri bana müzik kadar keyif vermedi açıkçası. Ve gerçekten müzik endüstrisi çok zor, çok savaş vermeniz gereken bir endüstri. Ben 18 yaşında başladım müzik yapmaya ve çok yalnız kaldım. Bir noktada en büyük hayalim olan müziği bile bırakmak zorunda kaldım. Ama bir gün Big Five'ın duyurusunu gördüm ve dedim ki bu benim için farklı bir fırsat olabilir. Belki de böyle olmalı diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. Artık bir sürü kız kardeşim var. Ve sizlerle de birlikte artık hiç yalnız hissetmiyorum. Çok teşekkür ederim. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum şu an. Ayça, biz de seninle gireceğimiz yol için çok heyecanlıyız. İyi ki varsın. İyi ki yollarımız kesişti. Tebrikler Ayça. Tebrikler Ayça. Tebrikler Ayça. Yani bu şekilde biteceğini tahmin etmiyordum. Belki de en hayırlısı bu oldu ya. Bilmiyorum yani. Bir kapı kapanır, diğer kapı açılır derler ya. Onun gibi oldu. O kötü dönemlerin sonunda belki ben burada olmayabilirdim. Bir şey oldu bu yarışmada bana. Ve kendimle alakalı 25 yıl boyunca fark etmediğim şeyleri fark ettim. Ve ben de umut dolu olabiliyormuşum aslında. Gelecekte çok güzel şeyler olacak bence. Bilmiyorum, kafamda bir sürü proje var şimdiden. Hepsini hemen yapmak istiyorum yani. Çok umutluyum. Çok uzun zaman sonra yolun sonunda aydınlık görüyorum. Böyle hissediyorum. Diğer önemli açıklamama geleceğim. Formatımızın adı Big Five. Ama biz 6 yarışmayı seçmeye karar verdik.
Bir su molası verelim mi size? İster misiniz? Peki. Hadi gelin o zaman. Yani 2 aday daha Big Five üyesi olacak. Big Five'ın 5. üyesi Zeynep Oktay. Bir dakika. İyi misiniz? Süheyda, korkmuş muydun Zeynep olmayacak diye? Ya olacağını açıkçası kendimden daha çok emindim. Ama hani son performansta onu ilk 5'te göremeyince o sıralama olarak açıkçası bir korkma gelmişti ama ilk 5'te olacağını biliyordum yani. İlk 6'da. Ya ben böyle durumlarda çok konuşamıyorum açıkçası. Biliyoruz. Tutamıyorum kendimi. Ya burada gerçekten çok güzel. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim gerçekten ve çok güzel şeyler kattım kendime. Yani buraya gelene kadar sadece dans edebildiğimi düşünüyordum açıkçası. Ve burada eğitmenlerimiz ve sizler sayesinde farklı yeteneklerimi de keşfetmiş oldum. Farklı potansiyellerimi de görmüş oldum. Ya teşekkür etmek istediğim çok fazla insan var açıkçası. Hepsine tek tek girersem sabah çıkamam buradan. Ama öncelikle eğitmenlerime, siz jürilere ve bütün kızlara çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki desteklerim herkese. Yani mutluyum burada olduğum için. Sevdiğim insanlarla devam edeceğim için tabii ki. Ya ben böyle beklentilere çok girmiyorum. Bir kere daha söylemiştim bunu. Öncesinde de çok açıkçası olur muyum, olmaz mıyım düşünmek yerine daha çok o an ne yapıyorsam onu en iyi şekilde yapmaya ve o beni nereye götürüyorsa oraya gitmeye odaklanıyorum. O yüzden çok beklentiye girmedim ama tabii ki istediğim bir şey miydi? Evet, istediğim bir şeydi yani. O zaman Big Five'ın 6. üyesini açıklıyorum. Esin. Hadi gelin kızlar. Çok komiksin.
Annem şok oldu. Of. Ben bütün program boyunca ağlamadığım kadar şu an ağladım. Şu an nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Ya oraya bakamıyorum bile zaten. Bu kadar değerli insanlarla tanışmak bence benim hayattaki en büyük şanslarımdan biriydi. Dans etmek, şarkıyla, müzikle iç içe olmak her zaman hayalimdi. Ama kendimi burada göreceğimi belki de hiçbir zaman içten içe hayal bile edemiyordum. O kadar uzak geliyordu ama şu an bunu bir şekilde başardığım için şok içindeyim. Arkadaşlarımı, sizi, öğretmenlerimizi ve bizi bir saniye bile yalnız bırakmayan ekipteki herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bu deneyim benim hayatımda hiçbir şekilde, bu özellikle kamp dönemi unutamayacağım bir deneyimdi. Gerçekten beni tekrardan kendime keşfetmemi sağladığınız için, her koşulda yanımızda olduğunuz için ve bu kadar güzel bir proje yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum ve aileme, arkadaşlarıma, erkek arkadaşıma her zaman yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir yandan tek tek isimler açıklanırken inanılmaz büyük bir gurur hissettim. Bir yandan da ilk defa böyle ardıma bakamaz hale geldim. Hele o 4. kişi açıklandığında mahvoldum yani. Mina'ydı 4. kişi. Bir yandan işte çok mutluyum, bir yandan da çok hüzünlüyüm. Ne hissedeceğimi bilemiyorum maalesef. Bundan sonra hepimizin içinin ferah olduğu, mutlu olduğumuz, şeffaf, keyifli, müzik ve sanat dolu bir süreç istiyorum. Evet, çok fazla kelimenin, cümlenin artık kurulamayacağı andayız. Ayça biraz kayıp arkadaşlarımızla şöyle tek sıra bir olalım isterseniz. Irmak, Besti, Dilara, Özlem. Zeynep Yılmaz Çelik. Hepinize gerçekten burada döktüğünüz her ter damlası için teşekkür ederiz. Hep söylüyoruz burada kaybeden yok diye. Hepiniz Big Five ailesinin, Hypers ailesinin çok önemli parçalarısınız. Hep de öyle kalacaksınız. Birlikte çok fazla şey yapmaya devam edeceğiz. Bu seçimin sizin karakterleriniz, yeteneğiniz ya da insani özelliklerinizle ilgili olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Sadece bu formatın içerisinde, bu sistemin içerisinde durduğunuz pozisyon bu oldu. Ben de son teşekkürü ilk başta her aklıma gelen fikirde ve her hayata geçirmek istediğim hayalimde yanımda olan Eylül'e etmek istiyorum. Sonra tabii ki bu hayalimi ilk anlattığım andan itibaren benimle aile olup, benimle heyecanlanıp, benimle bütün bu projeye tüm hayatlarını adayan Gülçin Ergül ve Enes Abdullah teşekkür etmek istiyorum.
En son en büyük teşekkürüm, bir gün bir hayalin ben peşine takılmışken sadece ne hayal ettiğimi anlattığım bir belki video, belki bir sunumun arkasına takılıp bana güvendiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bu Big Five'ı Big Five yapan seyircimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra yeni bir yolculuk başlıyor. Aslında sonun içinde değiliz, bir başlangıç noktasının üstünde duruyoruz şu an. Big Five projesinin en çok heyecanlandığım kısmı zaten burası. O 5'in içerisindeki yıldız var ya, işte o aslında programın çekirdeği ve programın her şeyi üzerine kurduğu nokta. Yani o yıldız, yani o star, yani sizlersiniz ve bu program bittiği yerden esas hikayeyi yeniden başlatıyor. Ve Big Five hikayesi bugünden itibaren tekrar başlıyor. Herkesi tebrik ediyorum. Helal olsun. Ve paydos. Bütün bu süreçte en az bizim kadar emeği olan koçlarımızı ben sahneye davet etmek istiyorum. Gerçekten bu projenin ben ne kadar sahibiysem siz de bir o kadar sahibi oldunuz. Çok kısa söylemek istiyorum. Herkesin burada çok büyük emeği var. Burada bir ekip işi yapıyoruz. Birlikte güzel vakit geçirip aynı zamanda da muhteşem bir işe de imza atabildiysek ki attığımızı düşünüyorum hep birlikte. Böyle bir şeyde ilk olarak kendi adıma konuşarak tabii ki bunu eklemek isterim. Hani böyle bir şeyde ilk defa da olduğum için de ayrıca mutluyum. O yüzden kimse burada kaybetmedi. Herkes bir şeyler öğrendi ve öğrenmenin de ne kadar önemli olduğunu anlayarak gitmeleri ve buradan ayrılmaları onların bütün hayatına yansıyacak diye düşünüyorum. O yüzden ben kendi adıma, arkadaşlarım adına ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Faydam olduysa ne mutlu bana. Çok güzel bir süreç yaşadık. Öncelikle çok mutluyum ya. Ben de genç bir kızım. Onlar da genç bir kız. Bir tık daha büyük olsam da. Onlara aktarabilmek benim için çok keyifliydi. Onlarla beraber ben de bir sürü şey öğrendim aslında. Ya şu an kim seçilirse seçilsin benim için hiç önemli değil. Açıkçası onlar hepsini çok güzel bir seviyeye getirdik. Onlara çok güzel şeyler öğrettik onlar da bize. O yüzden çok mutluyum. Bu projede olduğum için de çok mutluyum. Devamı da olacak. Çok teşekkür ederim. Hepsini çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum. Öyle. Merhaba. Çok güzeldi benim için. O yüzden başta jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum.
Kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yapımdaki herkese çok teşekkürler. Çünkü benim ve Ayşegül'ün vizyonumuzu ortaya koyabildiğimiz gerçek bir proje olduğunu düşünüyorum. En az 10-12 koreografimizi koyduk biz de. O yüzden çok mutluyum. Bütün izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben de öncelikle bu projede olmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Çok keyif aldım. Tolga'ya özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Jürilere çok teşekkür etmek istiyorum. Burada gördüğünüz herkesle çalışmaktan çok büyük keyif aldım. Bu süreçten sonra da ben 12 tane sesin bu müzik piyasasına kazandırıldığını düşünüyorum. Çünkü en çok sesleriyle vakit geçiren kişi olarak. O yüzden ben de bir kaybeden olduğunu düşünmüyorum. O kadar. Bu arada Ali Fuat'la yolumuz Hypers Müzik Akademi'de kesişti. O yüzden bizim için de çok büyük bir onur aslında. Hypers Akademi'de yolumuzun kesiştiği bir yetenekle başka bir proje gerçekleştirmek ki bu kadar kritik bir noktada. Yani şöyle örnek vereyim desteklemek için. Yaklaşık bir sene evvel Burcu Hocam'ın eğitimlerini izliyordum Hypers Akademi'den. Şimdi herhalde son 3 aydır en çok gördüğüm kişi. Harika. Teşekkür ederiz Ali Fuat. Ben teşekkür ederim. Civancığım, yani bütün bu kızlar... Ağlayacağım. Evet, biliyorum. Bugün senin çok özel, bizim dışımızda yaşadığın bir duygu var. O da kızlarla geçirdiğin çok ciddi bir vakit var. Benimle ettiğin kızlar adına kavgalar ve kızların duygusunu hep bize anlatma derdin. Bu onların da çok büyük şansı oldu. Sen de bizim çok büyük şansımız oldun. Gerçekten benim için çok ayrı bir serüven oldu. Yani Hypers'ta inanılmaz bir şekilde çalışırken bu proje konuşulunca inanılmaz heyecanlıydım ama hiç böyle içinde olabileceğim aklımın ucundan geçmemişti. Kızlarım bu süreçte gerçekten en yakın arkadaşlar, yani benim en yakın arkadaşlarım oldular. Ben de umarım onlar için öyle olmuşumdur. Bazen tabii ki onlara sinirlenmiş olabilirim. Ama hepsini çok seviyorum. Şu an oradan bana bakıyorlar. Hepsi çok 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 güzel yerlere gelecek. Ve her zaman yanlarında olacağım. Ne olursa olsun, iyi gününüzde, kötü gününüzde. Sizi çok seviyorum ve size de teşekkür ediyorum. Bu arada tabii biraz gizli kahramanlarımız da var. En başta Müge, editörümüz. Müge, yani gördüğünüz bütün Big Five sürecinin arka tarafta editörlüğünü yaptı. Bu ne demek? Kızlarla alınan bütün röportajlar, akış, onların kişilikleriyle ilgili detay, analizler, her şey Müge'nin göreviydi. Mügeciğim, Kocaman hadi bir alkış sen de alalım. gel. Nazlı, çok hızlı seni de alayım sahneye. Nazlım, gel bakalım. Herkesin derdini çeken o kız. Ececiğim, hadi sen de iki. Hadi. Bizim rejimiz canımız. Hadi. Hadi. Hala da reji kulaklığıyla. O alkışlar diyen, hadi kızlar diyen, işte o. Ve tabii ki yönetmenimiz Can. Hypers ekibinden Tugay, Pınar, Dilara, Mehmetcan, Zeynep, Aylin, Egecan, Rümeysa, Bedirhan ve yine stylinglerimiz Bedirhan. Bak, Bedirhan kalk bir lütfen. Bir kalk, kendini göster. Bravo. Ve finallerimizin prodüksiyonun başında Çağla. Çağlacığım. Ve tabii ki ses, ışık, yani reji, o kadar çok emeği olan insan var ki hepsi kendi evi, kendi işi gibi gördü ve bu kızları bu seviyede performans çıkarmasında hepsinin emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
Bu da nasip oldu. Size de hadi gidin deme şansım oldu. Sahnede olduğunuz sürece size hadi gidin diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Haddim değil size. Öpüyorum. Tekrar alkışlıyorum hepinize. Hadi gidin.